Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine sizlere tam böyle bir erkek çocuğuna yakışabilecek modelde görmüş olduğunuz gibi baklava dilimlerimiz ve burgu çalışmalarımızın olduğu bir yelek çalışmasıyla geldim. Hem çok kolay hem çok az ip kullanarak örebileceğimiz bir çalışma. Bir yumaktan biraz fazla arkadaşlar. Sadece şu arka bedenin kol altından sonrası için ikinci yumaktan ip kullanmış oldum. Bir yumaktan biraz fazla iple örebileceğiniz çok güzel bir çalışma. En boy ölçüsü vereceğim. Şu anki büyüklüğümüz rahat 1, 2, 3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte. Yeleğimizin genişliği arkadaşlar 32 santim. Boyumuzda 34 santim. Yelek 3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte dedik. Tabii ki bu çocuğumuzun gelişimiyle alakalı. Fakat enimiz çok müsait arkadaşlar. Sadece şu görmüş olduğunuz baklava çalışmasını bir baklava dilimi daha uzatarak bu yeleği 5-6 yaşa kadar büyüklükte örebilirsiniz. Hiç sayılarla oynamadan sadece boyu uzatarak daha büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arka kısma bakalım. Arkada kol altı kesimlerimiz, bakın ense ve yaka çalışmamız, kalıbımız çok düzgün. Model Pinterest'ten bir modeldi ve özellikle şu kesimleri çok hatalı olan bir modeldi. Hatalarını düzelterek böyle kusursuz bir çalışma olarak ben size anlatmış oldum. Şayet Pinterest'te bu modeli görenler varsa özellikle şuradaki kesimlere bir baksınlar. Örnek bayağı bozulmuştu. Biz problemsiz ve çok düzgün bir çalışma yapmış olduk arkadaşlar. Evet, dediğim gibi bir dilim daha uzatarak yaşı da büyütebiliyoruz. Hiç sayılarla oynamıyoruz. Şayet beğendiyseniz örmeye geçmeden önce lütfen beğenilerinizi ve o güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Ve kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar, abonelikler ücretsizdir. Abonelik öncesinde ya da sonrasında sizlerden herhangi bir ücret talep edilmez. Şayet kanalıma abone olursanız, bildirimleri açtığınız takdirde benim yayınlamış olduğum her bir video yayınladığım an itibariyle size bildirim olarak gelecektir. Yani yeni bir videonun varlığından haberdar olabileceksinizdir. O yüzden gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, çalışmamı Lady Yarn marka iple yapacağım. Daha önce bir elbise çalışması da yapmıştım. İpi çok beğendim. Yine aynı iple anlatımını yapacağım. Baby Honey, bebekler için üretilmiş anti peeling özelliği olan, yani keçeleşme yapmayan güzel bir örgü ipi arkadaşlar. 100 gram 220 metre uzunluğunda ve %100 akrilit olan bir örgü ipi. Dokusu çok güzel, çok hoşuma gitti. Örünce de çok güzel oluyor. Şimdi bu iple beraber örgümüze başlayacağız. Klasik ilmek atma tekniğiyle beraber örgümüzü öreceğiz arkadaşlar. İpin dokusu biraz böyle ince. Nako Elite Baby'den bir tık daha ince bir ip. O yüzden 3,5 milimetre örgü şişi ile beraber örgümü öreceğim. Şayet eliniz sıkıysa 4 milimetre örgü şişi kullanabilirsiniz. Eliniz bolsa benim gibi 3,5 ya da çok bolsa 3 milimetre örgü şişi de kullanabilirsiniz. Evet, şimdi klasik ilmek atma tekniğiyle beraber ön bedenden başlayacağız ve 48 ilmek şişimize ilmek atacağız arkadaşlar. Nasıl alışkınsanız hiç fark etmez, o şekilde ilmeklerinizi şişinize atın. Toplamda 48 ilmekle beraber örgümüze başlayalım. Evet, 48 ilmeğimi şişime attım ve
örgümüze başlıyoruz. Lastik çalışmasıyla beraber örgümüze başlayacağız. Örgümüzün sağ tarafını önce örüyoruz. Lastik çalışmamız var. Tekli lastik öreceğiz. Fakat ilk 2 ve son 2 ilmeğimizi aynı ilmek olarak öreceğiz. Yani birinci ve ikinci ilmeğimi düz olarak başladım. Bu kenar kısmının düzgün olabilmesi için bunu yapıyorum. Ardından bir ters, bir düz. Bakın ilk 2 ilmeğim düz, sonra bir ters, bir düz ve sonrasında hep bir ters, bir düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Evet, bu şekilde sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar bir ters bir düz olarak ilmeklerimizi örelim. Evet, bir düzle beraber en son ilmeğimi ördüm. Sırada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 2 düzle başladık. 2 ters ilmekle bitirdik. Aralar bir düz ve bir ters. Şimdi arka sıradayız. İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Arkada önde düz ters ördüğüm ilmekler arkada düz oluyor. Ardından önde düz olan ilmeğim arkada ters, ters olarak örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Tekli lastik çalışmamızın ikinci sırasını örmüş oluyoruz. Yine sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar bu şekilde örelim. Evet, sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar ördüm. Bakın son 2 ilmeğim ters örgü. Bunlar önde düzdü, arkada ters. 2 sırayı tamamladık. Burası bizim ön sıramız. İpin bu tarafta olduğu yer. Şimdi 3. sıraya da başlayalım. Sonra bu şekilde lastiğimizi öreceğiz. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim düz. İlk 2 ilmeğim düz. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu bizim 3. sıramız oldu arkadaşlar. Bunu tam 10 sıraya tamamlayalım. Sonra model kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar, tam 10 sıra boyunca lastiğimi ördüm. Bakın şuradaki ters örgüleri saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10 sıra örgümüzü örttük. Burası düz tarafımız. Şimdi model kurulumuna başlayacağız. Arkadaşlar bu örnekte lastik çalışmamız, kenar patımız 2 sıra ters ve 2 sıra düzden oluşuyor. Hoş bir görüntü. Birkaç çalışmada bunu yapmıştık. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğim ters. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ört. 2, 4, 6. Bunlar ön patım için kullanmış olduğum ilmekler. Ardından model çalışmasına geçiyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Yavaş yavaş öreceğim. Siz de benimle birlikte örün. Kurulum çok önemli. Ardından 4 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek düzümü ördüm. Tekrar ipi kendime aldım. Şimdi 7 ilmek ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek tersimi ördüm. İpi arkaya attım. 4 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 düzümü ördüm. İpi kendime aldım. 7 ilmek ters örüyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek tersimi ördüm. İpi arkaya attım.
4 ilmek düz öreceğiz. 1 2 3 4 düzümü ört. Şimdi ipi yine kendime aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. Sıra sonunda 2 4 6 8 10 12 ilmeğim kaldı. Burası da pirinç örgü örecek olduğumuz ilmeklerimiz arkadaşlar. Burada pirinç uygulama yapacağız. Tıpkı şu lastik çalışmasında yaptığımız çalışmanın aynısını yapacağız. Şimdi 2 tersten sonra düzle başlayalım. Bir düz, bir ters, 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 bir düz ve bir tersle beraber sıramı tamamladım. İlk kurulumu yaptık. Şimdi arka sırada yine 12 ilmeğimiz pirinç. Pirinç kurulumunu önde yapıyoruz. Arkada aynı şekilde örüyoruz. Bakın. Önde ters olan ilmeğim, arkada düz. Tıpkı lastik örgü gibi. Bu ilk ilmeği boşaldım. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. 2. Yanındaki düz ördüm 3. Yanındaki ters 4. Düz 5. Ters 6. Düz 7. Ters 8. Düz 9. Ters 10. Düz 11. Ters 12. 12 ilmeğimi pirinç örgü olarak ördüm. Ardından 2 ters ilmeğimiz vardı önde. Bakın bu ters ilmekler bizim düz ilmeğimiz oldu arkada. 1 2 ilmek düz. Ardından 4 düz ilmeğimiz vardı ön tarafta. Arkada ters oldu. Ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. 7 tane ters ilmeğimiz vardı. 2 4 6 7. Bu arkada düz oldu. Bunları da düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 düz ördüm. Tekrar 4 ilmek düzümüz vardı önde. Arkada ters oldu. İpi kendime aldım. 1 2 3 4 ilmeği ters ördüm. Tekrar 7 ilmek önde ters ilmeğimiz vardı. Arkada düz oldu. Bunları düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Önde düz olan 4 ilmeğimiz vardı. Arkada ters oldu. Ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 tersimi ördüm ve kenar patımdan önce 2 ters ilmeğim vardı. Arkada düz oldu. Bu 2 ilmeği de düz olarak örüyorum. 2 düz ördük. Şimdi kenar patımıza geldik. Bakın 2 4 6 ilmeği ters örgüyle başlamıştık. Önde yine önde tersle başlamıştık. Arkada bunlar düz oldu. Düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın şimdi ön tarafta 2 sıra ters örgü örmüş olduk. Şimdi 3. sırada artık düz öreceğiz. 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak bu 6 ilmeğimizi, kenar patımızı örüyoruz. Hemen başlayalım. Şu ilk ilmeği boş aldım. Ardından 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz olarak ördüm kenar patım için. Bakın çok belirgin. 2 tane ters ilmeğim var. 1 2 ilmek tersimi ördüm. Şimdi burgu çalışmalarımız var. Bakın düz örmüş olduğumuz 4 tane ilmeğimiz var.
Bu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Öndeki 2 ilmekle arkadaki 2 ilmeği soldan sağa doğru vuruyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Ve bu 4 ilmeği 1, 2, 3, 4 düz örgü olarak örüyorum ve burgu çalışması yapıyorum. Ardından 7 tane ters ilmeğim var. Bunları ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 4 tane yine düz ilmeğim var. Yine şu burgu çalışmasının aynısını uygulayacağız. İlk 2 ilmekle arkasındaki 2 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Sağdan sola doğru vurdum ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci burguyu yaptım. Bakın sırada 7 ilmek tersim var. İpi kendime aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek tersimi ördüm. Şu burgunun ve bu burgunun aynısını şimdi sırada 4 düz ilmeğim var. Burada uygulayacağım. Yine ilk 2 ilmekle yanındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru burgu çalışmamı yaptım ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Örtüm. Sırada 2 ters ilmeğim var. İpi kendime aldım. 1, 2 ilmek tersimi örtüm. Şimdi sırada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz var. Pirinç örgü ilmeklerimiz. Şimdi pirincimizin şeklini değiştireceğiz. 2 sıra düz ördüysek bir sonraki kurulumda tersle başlayacağız. Bakın düzle başladık. Önden düz örüp arkadan ters örmüştük. Önde 2 sıra düz olmuştu. Şimdi pirincin kurulumunu değiştiriyoruz. Düzün üzerine ters. İpi kendime aldım. Bir ters. Sonra bakın ters var burada. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. 12 ilmeğimizi bu şekilde pirinç örgüyle örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi arka sıradayız. Yine pirinç örgümüz var. Bu kez ne görüyorsak onu örüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği boşaldım. Ardından bakın sıradaki ilmek arkadaki ters, önde düz oldu. Düzün üzerine düz. Sonra tersin üzerine ters. Düzün üzerine düz. Tersin üzerine ters. Tam 12 ilmeği bu şekilde örüyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Düzle bittim. Ardından sırada 2 düz ilmeğim var. Öndeki ters ilmeklerim arkada düz oldu. 2 düzümü ördüm. Bakın burgu çalışmamın 4 ilmeği var. Önde düzdü. Arkada ters oldu. Ters örgülerle örüyorum. 2, 3, 4. Ardından 7 ilmek tersimiz vardı. Bakın 2, 4, 6, 7. Arkada düz oldu. Düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burgu ilmeklerim var. 4 tane ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 7 ilmeğim var. Önde ters, arkada düz olan. Düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tersimi ördükten sonra yine 3. burgu çalışmam var. İpi kendime aldım
ve ters örgülerle 1, 2, 3, 4 ilmek olarak ördüm. Tekrar ipi öne aldım. Önde 2 ters, arkada 2 düz olan ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. 1, 2 düz. Şimdi geldik yine kenar patımıza. Bakın 2, 4, 6 ilmek. Ne demiştik? 2 sıra ters, 2 sıra düz öreceğiz. Önde düz, arkada tersti. Yine ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersle beraber sıramı tamamlıyorum. Bakın. Kurulumu yaptık. Bundan sonrası çok kolay bir şekilde ilerleyecek. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şu 12 ilmek hep pirinç örgü olarak devam edecek. Şu görmüş olduğunuz 4 ilmekten oluşan sağdaki ve soldaki burgu hep burgu olarak devam edecek. Şu aradaki ilk burgu yaptığımız çalışmada baklava dilimi olarak şöyle önce bir açılacak, sonra kapanacak. Bu kadar basit. Şimdi başlayalım. 2 sıra ters, 2 sıra düz örmüş olduk. Bakın. Karıştırırsanız hemen arkaya bakın. Arkada 2 sıra tersse ön sırada demek ki geçiş yapacağız. İlk ilmeği boşaldım. Ardından 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters olarak ördüm. Bakın 2 ters, 2 düz. Şimdi 2 ters olarak devam edeceğiz. Sırada burgu çalışmamın yanında 2 ters ilmeğim var. Bu da hep 2 ters olarak devam ediyor. 2 tersimi ördüm. Sırada burgu çalışmam var. 4 ilmekten oluşan. Bu burguları bir sıra örüyoruz. Sonra ön sıraya geldiğimizde bir sıra örmüyoruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. İpi kendime aldım. Şimdi burada baklava çalışması yapacağız. Bakın 4 ilmekten oluşan burgu çalışmam burada. Sağ ve sola açılacak. Şöyle 2 ilmek, biri bir tarafa, biri diğer tarafa açılacak. Şu ilmeklerin yerini kaydırarak bunu yapacağız. Yine çok kolay. Burada bizim 7 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 7. Her ön sırada bir tane içeri kaydıracağız sağdan ve bir tane içeri kaydıracağız soldan. Böylece V şeklinde açılacak. O yüzden ne yapıyoruz? 6 ilmek örüyoruz. 1 ters örgülerle 2, 3, 4, 5, 6. Eğer size zor geliyorsa şu şekilde kaydırmak, normalde şu 2 ilmekle bu ters ilmeğin yerleri değişecek arkadaşlar. Eğer bu şekilde ilmek kaçırırım diyorsanız o zaman şöyle yapacağız. Yardımcı bir şiş kullanalım. Şu ilmekleri tekrar yerine takalım. Bakın. İlmekler böyleydi. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Şu 2 ilmeği böyle ön tarafa alın. Sonra ters ilmeği arka tarafa alın. Yardımcı şişe aldırmış olduğumuz ilmekleri tekrar şişimize takalım. Ne olmuş oldu? Ters ilmeği içeriye aldık. Sonra 2 düz ilmeği de dışarıya aldık. Şimdi 6 tane ters örmüştük. 2, 4, 6. Bu ilmekler hep düz olarak ilerleyecek. Kayarak ilerleyecek. 1, 2 ilmeği düz olarak ördüm. İpi kendime aldım. Bu araya almış olduğum ters ilmeği yine ters olarak ördüm. Bir taraftan baklava dilimini açmaya başladık. Şimdi aynı çalışmayı burada yapacağız. Yine yardımcı şişe ilk 2 ilmeğimi aldım. Ardından sıradaki ters ilmeği ters olarak ördüm. Bakın arada 2 tane ters ilmeğimiz oldu. Sonra yardımcı şişe almış olduğum ilmekleri yine şişime aldım. Bunlar hep düz örülecek. Bu 2 ilmeği düz olarak ördüm. Bakın.
2 düz, arada 2 ters, sonra 2 düz ilmeğim oldu. Yine kenar kısımda 2, 4, 6 tane ters ilmeğim var. Tıpkı buradaki gibi. Hep böyle yapacağız. Ön sıralarda bu şekilde kaydırarak açacağız. Şimdi 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ardından burgu ilmeklerim var. Bir sıra burup ön sırada bir sıra düz geçiyorduk. Şu anda düz geçtiğimiz sıradayız. 4 ilmeği düz olarak ördüm. Sonra 1, 2 ilmek tersim var. Ve sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim var. Yine pirinç örgümün sırası değişecek. Hep ön sırada değişim yapıyoruz. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. İlk ilmeğim ters. O yüzden üzerine düz. Sonraki düz üzerine ters. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olarak 12 ilmeğimi pirinç örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar hiç gözünüzde büyütmeyin. Çok kolay bir çalışma. Yavaş yavaş anlatıyorum. Hiç karıştırmadan çok kolayca öreceksiniz. Evet, örgümün arka tarafındayım. Örgümün arka tarafında şimdi yine pirinç örgüm var. Arka tarafta ne görüyorsak onu örüyorduk. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. İlk ilmeğimi boş aldım. Bakın sıradaki ilmeğim ters. O yüzden tersin üzerine ters. Düzün üzerine düz. Tersin üzerine ters. Düzün üzerine düz. Bu şekilde 12 ilmeğimi pirinç örgü olarak örüyorum. Evet, en son tersin üzerine tersi ördüm. Bakın ne kadar belirgin oldu. Önde ters olan 2 ilmeğim, arkada düz. 2 düz olarak ördüm. Önde ters olan 4 ilmeğim, burgu ilmeklerim. Önde düz olan 4 ilmeğim, burgu ilmeğim. Arkada ters olarak ördüm. Sonra ters ilmeklerimiz vardı kaydırdığımız. 2, 4, 6'ya düşmüştü. Bunlar düz örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 düzü ördük. İpi kendime aldım. Araya almış olduğum 2 tane ilmeğimin öncesinde burgu ilmeklerim vardı kaydırdığım. Bunları ters olarak ördüm. Önde düz ilmek ve araya kaydırdığımız ilmekler. Bakın arkadaşlar. Bunları da arkada düz örüyoruz. Önde ters ilmek oluyorlar. İpi kendime aldım. Yine taşımış olduğum burgu ilmeklerim var. Arkada bu 2 ilmeği ters olarak ördüm. Sonra ters ilmeklerim var önde. 6 tane. Arkada düz oldular. Bunları düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burgu ilmeklerim var. Arkada ters oldular. 4 ilmek ters olarak örüyorum. 2, 3, 4. Ve 2 düz ilmeğim var. Önde bunlar tersti. Ve sıra sonunda pat çalışmamın olduğu yer 6 ilmeğim var. 2 tersten sonra bir sıra düz örmüşüm. Tekrar bu sırayı arkada düz örüyorum. Önde bu ilmekler ters olarak bakın örülmüş oluyor. Evet, şöyle bir bakalım. Bakın. Bu kadar kolay. Hiçbir şey yok. 6 tane ilmeğimiz 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak ilerliyor. Burası ilik düğme kısmımızın 6 ilmeği. Ardından 2 tersimiz var. Sonra burgu çalışmamız var. Sonra ters örgülerimizin içinde bir baklava dilimi çalışmamız var. İlmekleri içeri kaydırarak ördüğümüz bir çalışma. Tekrar bakın. Burgu çalışması. 2 ilmek ters, hep öyle devam edecek. Burguyla pirinç örgüyü ayırması için bu ilmekler böyle. Sonra 12 ilmekte pirinç. Hepsi bu kadar kolay.
Şimdi tekrar başlayalım. 2 sıra tersten sonra şimdi 2 sıra düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sırada 2 ters ilmeğim var. 1, 2. Burgu çalışmam var. Bir sıra örmeden geçmiştik ön sırada. Şimdi ikinci ön sırada tekrar burgu çalışması yapıyoruz. İlk 2 ilmekle yanındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sağdan sola doğru vurdum. Ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 4. Ardından yine baklava dilimi çalışmamız var. Ne yapacaktık? Her seferde bir ilmek şu içeriye taşıyacaktık, kaydıracaktık. 2, 4, 6 ilmek var. 5 tanesini ters öreceğiz. 6.'sını içeriye taşıyacağız. Hemen yapalım. Ters örgülerle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın bir tersim burada. Bunu şimdi içeriye alacağız. Hemen yardımcı şişle beraber alalım. Şu 2 düz ilmek önde, ters ilmek arkada olacak şekilde ilmeklerin yerini değiştirdim. İpimi arkaya aldım. Şimdi 2 düz ilmeğimi düz örgü olarak örtüm. Bakın 2 tersim vardı. Bununla 3 etti. Şimdi bu taraftan da alınca 4 ters olacak. İpi kendime aldım. Başlıyorum örmeye. 1, 2, 3 ilmek tersimi örtüm. Aynı şeyi yapacağız. İlk 2 ilmeği düz ilmekleri ön tarafta tuttum. Şu ters ilmeğin birini örerek içeriye aldım. Bakın 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi bu düz ilmekleri tekrar şişime alıyorum ve düz olarak örüyorum. Bakın nasıl ayrılmaya başladı, görüyor musunuz? Bu kadar kolay. Devam edelim. Sırada 5 ilmek tersim var. 1, 2, 3, 4, 5. Onu ört. Burgu çalışmam var. Yine burgumuzu yapıyoruz. İlmekleri bu şekilde değiştirmekte zorlanıyorsanız yine yardımcı şiş kullanabilirsiniz. Değiştirdim ve düz örgülerle 4 ilmeğimi örtüm. Ardından 2 ters ilmeğim var. 1, 2. Ve şimdi yine pirinç çalışmam. Yine pirinçlerimin yeri değişecek. Düzün üzerine ters. Bakın sıradaki ilmek düz. Üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters olacak şekilde 12 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Evet, hızlı bir şekilde arkayı da yapalım. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi ilk ilmeği boşaldım. Arka sırada düzün üzerine düz, tersin üzerine ters olarak pirincimizi örüyoruz. ...12 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Sırada 2 düz ilmeğim var. 2 düzümü ördüm. Ardından burgumun 4 ilmeği var. Bunları ters örüyorum. 3, 4. Sonra düz ilmeklerim var. 5'e inmişti. Arkadaki ters ilmekler bunlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra baklava dilimimin 2 ilmeği var. Önde düz, arkada bu 2 ilmek ters. Sonra araya almış olduğumuz, bakın 4 ilmekten oluşan baklavanın içindeki ters ilmekler var. Arka taraf olduğu için düz örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar kaydırma yaptığım 2 ilmek var. Bu 2 ilmeği
ters olarak örüyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim var. Önde ters olan, arkada düz ilmeklerim. İpi kendime alıyorum. Burgu çalışmamın 4 ilmeği var. Ters olarak örüyorum. Ve 2 düz ilmeğim. Sonra da kenar pat çalışmam. Bir sıra ters örmüştüm. Bunu 2'ye tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek tersimi ördüm. Bakın önde düz oldu. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şimdi tersle başlayacağız. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Sonra şu kenar kısımlarda birer ilmek kalana kadar bu baklava dilimini açacağız. Sonra da kapatacağız. Açılma bitene kadar hep aynı şeyin tekrarını yapacağız. İlmeği kaydıracağız. Bu kez 5'liğde 4 ilmek kalacak. Sonra 3 ilmek kalacak. Sonra 2 ilmek kalacak. Bu şekilde ilerleyecek. Şu gördüğünüz burgu çalışması da bir sıra ön taraftayken buruluyor. İkinci ön sıradayken sadece düz örgü örülüyor. Sonra bir sonraki sırada tekrar örülüyor. Yani birer sıra arayla buruluyor. Şimdi başlayalım. 2 sıra düzümüz bitti. Şimdi ters örgülerle 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ilik düğme kısmımı ördüm. Sırada 2 ters ilmeğim var. Bunları ters ördüm. Burgu ilmeklerimi bu sıra sadece düz örgü olarak örüyorum. 4 ilmek düzümü ördüm. Şimdi ters örgümün baklava dilimimin olduğu yerdeyim. 5 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 tanesini örüyorum. 5.'sini içeriye taşıyacağım. Bakın. Yardımcı şişime aldım. Baklava diliminin içerisine aldım. Sonra ilmeklerimin yerini değiştirdim. Önce bu 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Evet. Ardından ters örgüye geçiyorum. 1 ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, 5 tersimi ördüm. 6. tersi buradan alacağım. O yüzden yine ilmeklerimi kaydıracağım. Geliyorum 6. tersi buradan örüyorum. Sonra 2 ilmeğimi tekrar şişime alıyorum ve düz örgü olarak örüyorum. İpi kendime aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğe kadar ters ilmeklerim düştü. 4 ilmeği ördüm. Yine burgu çalışmam var. Bu sırada burgu yapmıyoruz. 4 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Ardından 1, 2 ilmek ters ve şimdi pirinç örgümüz. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Evet arkadaşlar, bu şekilde örmeye devam edelim. Arka sırada pirinçlerimizin düzün üzerine düz, tersin üzerine ters öreceğiz. Arka sıra olduğu için. Sonra yine burgu çalışması için ters, diğerleri için düz, ters. Sıra sonunda 6 ilmeğimizi de düz olarak örüp sıramızı tamamlayacağız. Sonra geleceğiz. Ön sırada burgu çalışması yapacağız. Baklava dilimimizi yine kaydıracağız. Burgumuzu yapacağız. Pirincimizin yönünü değiştireceğiz. Bu şekilde şu arayı açarak örmeye devam edelim. Biraz böyle örelim. Sonra kapatma kısmında yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar bakın, bu baklava çalışmamın şu kenarda bir ters, diğer kenarda da bir ters ilmek kalana kadar kaydırarak ördüm. Şu iki düz ilmekten baklava çalışmamın
2 düz ilmeği sağda, 2 düz ilmeği solda olacak şekilde arada kalan ters ilmek sayım 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek. Şimdi buraya kadar baklava dilimimizi açtık. V şeklinde açıldı. Şimdi tam tersini yapacağız ve kapatacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlik düğme kısmımın 2 sıra düzünü en son örmüştüm. Şimdi tersle beraber başlıyorum. İlk 6 ilmeğim ters örgü. Ardından 2 ters ilmeğim var. 1, 2. Bir önceki sırada burgu çalışmamı yapmıştım. O yüzden 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum burada. 2, 3, 4. Bakın bir ters ilmeğim burada. Önce bu bir tersimi örüyorum. Yine ilmeklerimizin yerini değişeceğiz. Yine yardımcı şişimi aldım. Bakın ilk 2 düz ilmeğimi öne aldım. İçeriden bir ilmek tersimi ördüm. Artık burada 2 ters ilmeğim var. Şimdi yine ilmeklerimi yerine aldım ve 2 düz ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. İpi kendime aldım. Ters ilmekleri örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek tersimi ördüm. Bakın bir ilmek tersim kaldı. Şimdi bu ters ilmeği şişe aldım. Sıradaki 2 düz ilmeği önce örüyorum. 1 ve 2. Ardından ters ilmeğimi diğer tersin yanına aldım. Ve bu 2 ilmeği de ters örgü örüyorum. Bakın 1, 2 ilmek ters. Ne oldu? Bu sefer içeriye doğru kapatmaya başladık. Evet, şimdi burgu çalışmam var. Bu sırada burgu yapmıyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız için 4 ilmeğimizi düz olarak ördük. Ardından 2 ilmek tersimi ördüm ve pirinç çalışma. Ters örgüymüş. Hemen düz olarak örüyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Arka sırayı da hızlıca birlikte örelim. Pirinç örgüm arka sırada düzse düz, tersse ters örülüyordu. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeğim ters, üzerine ters. Sıradaki düz, üzerine düz. 12 ilmeği tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde pirinç örgü olarak örüyorum. Evet, pirinç örgüm bitti. Sırada 2 düz ilmeğim var. Onları düz ördüm. Sonra 4 tersim var. 2, 3, 4. Ardından 2 ilmek düzüm var. Düz olarak ördüm. İpi kendime aldım. 2 ilmek tersim var. Ters olarak ördüm. Sonra düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 ilmek tersim var. 1, 2 ters, sonra 2 ilmek düz. Burgu çalışmamın ters ilmekleri var. 4 ilmek. Bu 4 ilmeği de ters örgü olarak ördüm. 2 düz ilmeğim ve sonra kenar patımın 6 ilmeği var. Düz sıramdayım. Önde ters olan ilmekler arkada
düz olarak ördüm. Bakın 2 ters 2 düz olarak devam ediyor. Şimdi bir kez daha göstereyim. Sonra baklava dilimini açtığımız gibi aynı şekilde kapatacağız. Evet, şimdi 6 ilmek düzle kenar patımı örerek başladım. Örgümüzün düz tarafındayız. Sonra 2 ilmek tersim var. 2 tersi ördüm. Burgu sıramdayım. İlk 2 ilmekle diğer 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve bu 4 ilmeği birlikte düz örgü olarak ördüm. Tekrar 2 ters ilmeğim var. 2 tersimi ördüm. Bakın, baklava diliminin hemen oradayım. Yine yardımcı şişimizle kolay bir şekilde ilmekleri aldım. Aradaki ters ilmekten bir tane ördüm. Sonra düz ilmekleri tekrar şişime aktardım ve bu ilmekleri düz olarak örüyorum. 1 2. Bakın. Tekrar ters ilmeklerimi örmeye başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. Bakın bir ilmek tersim kaldı. Onu da taşıyacağız. Önce düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ardından ters ilmeğim var. Taşımış olduğum. Onu ters olarak ördüm. Hemen yanında 2 ilmek daha tersim var. Bu 2 tersi de örttüm. Bakın içeriye doğru kapanmaya başladı. Şimdi burgu çalışmam var. Bu sırada burgu yapıyorduk. İlk 2 ve yanındaki 2 ilmeği sağdan sola doğru vurdum. 1 2 3 4 ilmek düz olarak ördüm. Sonra 2 ters ve pirince başlayacağız. Bakıyorum, düzle örmüşüm. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar, baklava dilimimizi kapatalım. Yine 4 ilmek kalana kadar, şu 4 düz kalana kadar örelim. Sonra yine beraber devam edelim. Rengimiz çok yakıştı. İpimiz de çok güzel. Bakın, dokusuna bayıldım arkadaşlar. Evet, baklava dilimimizi örüp sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, aynı şekilde baklava dilimimi kapattım. Şu içerideki son ters ilmeğe kadar sırayla dışarıya aldım ve baklava dilimim kapandı. Bakın, baştaki şuradaki ilk 4 ilmeğimizin olduğu hale gelmiş oldu örgümüz. Şimdi tekrar baklava dilimini açacağız ve aynı şeyleri tekrarlayacağız. Şu ilk sırayı beraber yapalım. Şimdi 2 düzden sonra sıramız terste. İlk 6 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. 2 4 6. Ardından 2 ilmek tersim var burgu çalışmamdan önce. Bir önceki sırada burgu çalıştığım için bu sırada burguların 4 ilmeğini düz olarak ördüm. Ardından terslere başladım. Bakın, yine 2 4 6 7 tersim var. Bunun 6 tersini örüyorum. 2 3 4 5 6 pardon 7 tersi tamamını örüyorum. Çünkü önce burgu yapacağız. Şimdi yine şu aşağıda yapmış olduğumuz gibi sağdan sola doğru burgu çalışmamızı yapıyoruz arkadaşlar. İlk 2 ilmekle diğer 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve bu 4 ilmeği 1 2 3 4 düz örgü olarak ördüm. Şuradaki burgunun aynısını yaptım.
İpi kendime aldım. 7 ilmek tersim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersimi ördüm. Burgumun 4 ilmeğini düz olarak ördüm. Ardından 2 ilmek tersim var. Terslerimi ördüm. Şimdi pirinç örgüm. En son ters örmüşüm. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Evet, 12 ilmekten oluşan pirinç ilmeklerimi de ördüm. Sırayı bitirdim. Arka sırayı da yine hızlıca örelim. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim tersin üzerine ters, sonra düzün üzerine düz. Pirinç örgümü örüyorum. Ardından 2 ilmek düz, 4 ilmek burgu ilmeklerim için ters, sonra 7 ilmek düz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ardından baklava dilimimin tam ortasındaki 4 ilmeğimi, burgu yapmış olduğum ilmeğimi ters, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi düz, burgu ilmeklerim var, 4 ilmek ters, ardından 2 düz ilmeğimi ördüm. Sıra sonundayım. Bakın 6 ilmeğim düz sırası, düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi ters ilmekleri yeniden araya alacağız. Bu sırayı örelim. Önde 2 tersten sonra düz sırama başlıyorum. İlk 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından 2 ilmek tersim var. Terslerimi ördüm. Burgu sıramdayım. Sağdan sola doğru vurdum ve 4 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 3, 4. Evet, şimdi 7 ilmek tersim var. 2, 4, 6'sını ters olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar baklava dilimi çalışacağız. Şimdi şu ters ilmeğimi şişe aldım. Ve ardından 2 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2. Sonrasında yardımcı şişe almış olduğum ilmeğim ters. Şimdi şu diğer taraftaki ters ilmeği de içeriye alalım. 2 ilmeği boşa aldım. 7. ilmeği tersi yine içeriye aldım. İlmeklerimi şişime aldım. Baklava dilimi ilmeklerim 2 ilmek düz. Bakın. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şimdi bu tarafta da 6 ilmek ters kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. Ardından burgumuz var. Sırayı tamamlayalım. Burgu çalışmamı yaptım. 4 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Sonra 2 ters ilmeğim var. 2 tersimi ördüm. Pirinç çalışmam. İlk ilmeğim düz, üzerine ters. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Evet, ikinci baklava dilimine de başladık arkadaşlar. Bu şekilde tıpkı birinci baklava diliminde
yaptığımız gibi ikinciyi de örelim. Sonra kol altı ve yaka kesimiyle devam edeceğiz. Model zaten hep bundan ibaret. Şunların hepsi aynı. Sadece baklava dilimi açılıyor ve kapanıyor. Şu anda açmaya başladık. Bir miktar örelim. Sonra kol kesimleriyle devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci dilimimi de bakın ördüm, bitirdim ve tekrar burgu yaptım. Şöyle 4 ilmekten oluşan. Kaç sıra ördüm hemen onu da söyleyeyim. Şöyle kenardan da kontrol edebilirsiniz. Ters örgüleri saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Düzleri de sayınca yine 14. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. düz sıramı bitirdim. Şimdi kol altından kesime başlayacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya kadar öreyim. Sonra kol altına beraber devam edelim. Yoksa çok uzun bir video olacak. Bunun bir de diğer tarafı var, arkası var. Çok uzun olsun istemiyorum. Bir şeye de atlamak istemiyorum ama şurası gereksiz arkadaşlar. Artık buranın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Hatta ilk şuradan bir başlayayım. İlk kez göstereyim, sonra daha göstermeyeyim. Şimdi ilk 6 ilmeğimin ters sırasındayım. Ters örgülerle ördüm. 2, 4, 6. Ardından 2 ilmek tersim var. Bir önceki sırada burgu yaptığım için bu sırada burgu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Yardımcı şişime ters ilmeğimi aldım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Sonra yardımcı şişimdeki ters ilmeğimi de ters olarak örtüm. Şimdi diğer taraftan da 2 düz ilmeğimi boşa aldım. Ters ilmeğimin bir tanesini ördüm. İç kısmı aldım. Şimdi düz örgülerimi örüyorum. 1, 2 ilmek düz. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters. Burgu çalışmam yok. Bir önceki sırada yaptım. O yüzden düz. Şimdi bundan sonra şu kısmı hep atlayacağım arkadaşlar. Sadece yaka ve kol kesimini göstereceğim. Şimdi geldik. 1, 2 ilmek tersimizi ördük ve bizim pirinç örgümüz var. 12 ilmekten oluşan. Şimdi kol kenarında da pat çalışmamız olacak. Tıpkı şunun aynısını burada uygulayacağız. 6 ilmeğe. 6 ilmeğe kadar olan kısımda yine 6 ilmek daha var. Pirinci buraya uygulayacağız. Bakın tersin üzerine düz 1, düzün üzerine ters 2, tersin üzerine düz 3, düzün üzerine ters 4, tersin üzerine düz 5 ve düzün üzerine ters 6. 6 ilmeğe pirinci uyguladık. Şimdi 6 ilmeğimiz daha kaldı. Bakın burada tersle başladık. Yine birbirinin devamı olsun diye sıradaki 6 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Bu kadar basit. Şimdi geriye döneceğiz ve artık kol altı kesimlerine de başlamış olacağız. Şimdi ilk 6 ilmeğimizi düz örgü olarak örerim. 2, 3, 4, 5 ve 6. Kenar patımızı ördük. Şimdi kesim yapacağız. Pirinç örgülerden. Bakın sıradaki ilmeğim düz, sıradaki ilmeğim ters. İpi kendime alıyorum. Şu ikinci ilmek neyse aynısını örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Birinci kesmemi yaptım. Geriye dönüyoruz. Dönerek kesme çalışması yapacağız birkaç kez.
Bu ilk ilmeği şişime boş aldım. Bakın 2 sıra tersten sonra 6 ilmeğimi bu kez düz örgülerle örüyorum. 4, 5, 6. Geriye dönüyoruz. İkinci kez kesme yapacağız. İlk 6 ilmeğim ters 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. Sonra sıradaki ilmeğe bakıyorum. Bu ters, bu düz. Şu ikinci ilmek neyse aynısını örüyoruz. İkisini birlikte düz ördüm. İkinci kez kesim yaptım. Tekrar çevirdim. Sıradaki ilmeği şişime boş alıyorum. Bakın 2 sıra düz ördük. Yine sıradaki ilmeğimiz ters. 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın kol altı patımızda oluşmaya başladı. Şimdi üçüncü kez kesim yapalım. Sıradaki çalışmam düz. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4, 5 ve 6. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Bu iki ilmeği birlikte, pardon, şöyle ters olarak örüyorum ve geriye dönüyorum. 3 kez kesmiş olduk. İlk ilmeği yine şişime boş alıyorum. Sıradaki örgüm düz. Tersler bitti. 6 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Bakın 2, 4, 6. Arka sırada şimdi dördüncü kez keseceğiz. Bu kez 6 ilmeğimizi şimdi sıra başında ters olarak örüyoruz. 4, 5, 6. Sıradaki ilmeğim düz. Bakın ikinci ilmeğim. İkisini birlikte düz olarak ördüm. 4 kez dönerek kestik. Yine döndük. İlk ilmeği boş aldım. Yine ters sıramdayım. Pat çalışmamın 6 ilmeğini ters olarak örüyorum. Şimdi 5. kez keseceğiz ama daha geri dönmeyeceğiz arkadaşlar. Örmeye devam edeceğiz. 4 kez dönerek kestik ve şimdi 5. kez kesip devam edeceğiz. Evet, 6 ilmeğim düz örgü 3, 4, 5, 6. Şimdi bakıyorum, sıradaki ilmeğim ters. İpi kendime aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 5. kez kestik. Şimdi devam ediyoruz. 2 ilmek düz. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Baklava çalışmamız var ve örmeye devam ediyoruz. Buraları daha anlatmayacağımı söylemiştim arkadaşlar. Şöyle sıramızı bir tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Yine örgümün ön tarafındayım. 6 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Bu sırada burgu çalışmamız var. Hemen burgu çalışmamızı da yapalım. Evet, burgu çalışmamı da yaptım. Şimdi baklavalı kısmı örüyorum. Burayı örüp tamamlayayım arkadaşlar. Evet, baklava çalışmamı bitirdim. Ardından burgu çalışmamı yaptım. Şimdi 1, 2 ters, ardından 2, 4, 6,
2 ters, sıradaki de ters, 3 ters arkadaşlar. Ardından 2 4 6 ilmek düzle sıramı tamamlıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi arka sırada yine kesim yapacağız. Altı ilmeğimizi ters örgülerle örüyoruz. 4 5 6. Şimdi bakıyorum, sıradaki 2 ilmeğim, ikinci ilmeğim düz olduğu için ikisini birlikte düz olarak örüp kesiyorum. Ardından bir düz, evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. 6 tersle beraber sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar artık yaka kesimine de başlayacağız. Bakın, kol altından kesimlerimizi yaptık. 2 4 6 6 kez kesim yapmış olduk. Şu pirinç örgülü ilmeklerimiz tamamıyla bitti. Bunun 6 tanesi artık kol kenarımızın bantı olmuş oldu. 6 tanesini de kesmiş olduk. Kol altında 6 tane kestikten sonra şimdi yakadan da keseceğiz. Ters sıramızdayız. İlk 6 ilmeğimizi ters örgülerle örelim. 3 4 5 6. Şimdi sırada 2 ters ilmeğim var. Bu 2 ters ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Ardından 1 2 3 4 düz ilmeğim var. Bunu ördüm. Şimdi şu baklava dilimi kısmını çalışalım. Sonra yine buradaki burguyla devam edelim. Evet, baklava dilimimi bitirdim. Şimdi burada da burgu ilmeklerim var. 4 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 2 3 4. Ardından 2 ters ilmeğim var. 1 2 ilmek tersimi ördüm ve tekrar 2 4 6 ilmeğim var, kenar patım. Bunların da ters sırası, o yüzden 6 ilmeğimi ters olarak ördüm ve sırayı tamamladım. Örgümüzün arka tarafındayız. Şimdi geliyoruz, düz örgülerle 6 ilmeği örüyoruz. 3 4 5 6. Ardından sırada 2 düz ilmeğim var. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Sonra 1 2 3 4 tersimi örüyorum. Şimdi sırayı tamamlayalım. Evet, baklava dilimimi bitirdim. 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir düzüm ve 2 4 6 ilmekten oluşan kenar patımın ilmeklerini düz örgü olarak ördüm ve sırayı tamamladım. Önden de bir kez kesmiş olduk. Şimdi ikinci kez keseceğiz arkadaşlar. Düz örgülerle başladım. 6 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ardından hemen şöyle yapacağız. Bakın. Yine yardımcı şiş kullanalım. Şu ilmeği alalım. Hatta şöyle yapalım. İlmekleri kaçırmamak için böyle alalım. Burgu ilmeklerimin yerini değiştirdim. Bakın. İlk 2 ilmekle son 2 ilmeğin yerini değiştirdim. Burada bir ters ilmeğim vardı. Onu da yine yerine aldım. Normal burgumu çalıştım. Şimdi
İlk ilmeğim ters. Sıradaki ilmeğim düz. İkisini birlikte arkadaşlar düz olarak örüyorum. Bir tanesi burgu ilmeğim. Diğeri normal ters ilmeğim. Bakın birlikte kestim. Burgu ilmeklerimde 3 düz kaldı. 1, 2, 3. Burgumu da yapmış oldum. Bakın. Ardından devam ediyorum. 1, 2, 3. Ters ördüm. Şimdi baklava dilimi çalışayım. Evet. Baklava dilimi çalıştım. Şimdi 1, 2, 3 ilmek tersim var. Onu ördüm. Ardından burgu çalışmam var. Buradaki burgu çalışmamı da şöyle çalışıyorum. Yerlerini değiştirdim. 1, 2, 3, 4. Ardından bir ters ilmeğim var ve düz sıram 6 düzle sırayı tamamlıyoruz. Arkadaşlar yakayı keserken örgümüzün düz tarafında, kol altını keserken örgümüzün arka tarafında kesiyoruz eğer dikkat ettiyseniz. Şimdi kol altından yine kesime başlayacağız. Ters örgülerle beraber 6 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi sırada bir düz bir ters ilmeğim var. Her iki ilmeği birlikte, ikinci ilmeğim ters olduğu için ikisini birlikte ters ördüm. Ardından 2, 3, 4 terse tamamladım. Burası burgu yerimizde. Sonra 1, 2, 3 baklava dilimi çalışmam var. Gelelim sıra sonuna kadar. Evet, baklava dilimi çalışmamı bitirdim. Şimdi burgumun ters örgüleri var. 4 ilmek ters. Ardından 2, 4, 6 ilmekte kenar patım için toplamda 10 ilmek tersle sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi tekrar yaka kısmından kesim yapacağız. Tersle başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Bakın sıradaki 2 ilmeğim düz. Bu 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Burgu ilmeklerimde 2 ve 3. 3 ilmeğe düştü. Burgu ilmeklerim. Ardından 2 ters ördüm. Baklava dilimi çalışmamızı yapalım, devam edelim. Evet, baklava dilimi bitti. Şimdi ters örgülerle 1, 2 ilmek ters, ardından 1, 2, 3, 4 ilmek düz ve 2, 4, 6 ilmeğim var kenar patımda. Bunları da ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar aslında her sırada bir ilmek kesiyoruz. Özellikle gösteriyorum ki şu kenarlarınız kötü olmasın diye. Burguları ilmek sayısı azalınca nasıl yaparız onları göstermek için özellikle sıra sıra gösteriyorum. Şimdi devam edelim. 6 ilmek kenar patımla başladım. 2, 4, 6 ilmeğimi düz ördüm. 2, 4, 6. Şimdi kol altımızda kesim yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Burgu ilmeklerim bunlar. İkisini birlikte ters olarak ördüm. 2, 3. 3 ilmeğe düştü. Ardından baklava dilimi çalışmam var. Yine şuraya kadar gelelim. Evet, baklava dilimi çalışmamı bitirdim. Ardından bakın 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Sonra 2, 4, 6 ilmek düzle beraber sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Bakın.
Ne kadar düzgün bir kesip çalışmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Düz örgülerle beraber 6 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6. Arkadaşlar yine burgu sıramızdayız. Şöyle yapacağız. Bakın. İlk ilmeğimle sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştirdim. Şimdi bu 2 ilmeği birlikte örerek bir kesim yaptım. Sonra yanındaki ilmeği ördüm. Bakın. Yine burgumuzu yapmış olduk. Son burgumuzu çalıştık. Ardından bir ilmek ters ördüm. Ve şimdi baklava dilimi çalışmam var. Bunu da bitireyim. Evet, baklava dilim çalışmamı da bitirdim. Bakın 2 düzden sonra sırada bir ters, ardından bir burada burgu çalışması yapacağız. 3 düz ilmeğimiz var. Hiç fark etmiyor. Şimdi 2 düzle sıradaki bir düzün yerini değiştiriyoruz. Şurada yaptığımızın tersini yaptık. Ve bu 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3. Ardından 2, 4, 6 ilmeğim düz sıram, düz örgülerle örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Şimdi arka sırada kesim yapacağız. Kol altlarımızı örgümüzün arka tarafında kesiyorduk. Önce 6 ilmeğimi ters örgülerle örüyorum. 4, 5, 6. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm ve kestim. Yanında bir ters daha var. Bu burgu ilmekleri. Burada da 2 tane kaldı. Ardından baklava dilimi çalışmamız var. Şöyle hızlı hızlı öreyim. İlmek sayımız azaldı. Evet. Düz örgülerle 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ördüm. Şimdi 1, 2 tersle baklava dilimi bitti. Sırada bir düz, 2 ters ve 6 ilmek kenar patımın ters ilmekleri var. Bunları da örerek sıramı tamamlıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Yorulduk. Ben anlatırken yoruldum, siz dinlerken, ama az kaldı. Şimdi ön taraftayız. Yaka kesimi yapacağız. Önce 6 ilmeğimizi ters olarak örelim. 2, 4, 6. Bakın. 2, 4, 6. Şimdi burgu çalışmamızda 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeği de artık ters örelim arkadaşlar. Düz örmenin bile mantığı yok. Bu 2 ilmeği birlikte ters örelim. Artık bu burgu burada bitmiş olsun. Sırada bir ilmek daha tersim var. Şu arası 12 oldu zaten. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Baklava dilimimiz açıldı. Şimdi kapanacak. Hemen başlangıcı beraber yapalım yine. 2 ilmeği birlikte ters ördük. Sonra bir ters ilmeğimiz vardı. Onu ördük. Şimdi baklava dilimi içerisinden bir ilmek daha ters ördük. Bu sırayı göstereyim ki karıştırabilenler olabilir. Şimdi baklava diliminin 2 düz ilmeğini ördüm. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ters ilmeğim kaldı. Yani kapatmaya başladık. Şimdi şuradaki ters ilmeği boşa aldım yardımcı şişimle. Sıradaki 2 düz ilmeği düz olarak örtüm. Ardından bir ters ilmeğimi ördüm ve bakın bir ters daha burada var. Sonra burgunun 2 düz ilmeği var. Bunu arka tarafta keseceğiz. 2 ilmeği düz ördüm. Şimdi son 6 ilmeğim kenar patımın ters. Bunu da ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka sıradayız. Düz örgülerle 6 ilmeğimizi örtük. 2 4 6. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak yok. Bunları artık ne yapıyorduk? Terse çeviriyorduk. Burada 2 4 2 4 6'dan sonra 1 2 3. Evet, öyle yapalım. Şimdi düz örgülerle 2 4 6 düzden sonra şu 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Bu 1. Yandakini düz ördüm. 2. Yanındakini düz ördüm. 3. 3 tane düz, yine ön tarafta 3 ters oldu arkadaşlar. Ardından baklava diliminin 2 ters ilmeğini ördüm. Sonra aradaki 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düz, 1 2 ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, kenar patıma geldim. Düz sıram olduğu için son 6 ilmeğimi de düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bundan sonrası çok kolay. Artık göstermeme bile gerek yok arkadaşlar. Çünkü 2 4 6 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeği ters olarak keseceğiz. Önde de arkada da öyle. Yani kol altında da diğerinde de öyle. Ama bir sıra daha göstereyim. Hemen başlayalım. Bakın düz sıramdayım. Düz örgülerle 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Sırada 3 tane ters ilmeğim var. Artık hep ters olarak keseceğiz bu ilmekleri. Hep ters gelecek. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm, kestim. Sıradaki ilmeğim zaten ters. Şimdi baklavayı kapatacağımız için geliyoruz. Şu 2 ilmeği şişime alıyorum. Bir ilmek baklava içinden ters ilmeği taşıyorum. Bundan sonra hep şuralar arkadaşlar ters olacak. Hep ters olarak ilerleyecek. Ardından 1 2 ilmek düz, sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek tersten sonra yine aynı şeyi yapacağız. Bakın. Geliyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ardından ters ilmeğimi. 1 2 3 ters. Sonra 2 4 bir dakika. 1 2 3 4 ters. Sonra 2 4 6 ilmek düz. Kol altını arkadan kesiyoruz ya arkadaşlar. Aslında şöyle de takip edebilirsiniz. Şimdi 2 4 6 burada. 3 ilmek burada kalıyor ya. Kestiğimiz için 3.
Burada 4 ilmek kaldı. Çünkü arka sırada şimdi keseceğiz. Öyle 3 olacak. Hemen tekrar çalışalım. Ters örgülerle önce 6 ilmeğimi örüyorum. 2, 4, 6. Ardından bakın sıradaki 2 ilmek, ikisini birlikte düz ördüm. Ön tarafta ters oldu. Sonra sıradaki düz ilmeğimi ördüm. Sonra sıradakini ördüm. Bakın yine 2, 4 ilmek kaldı. Burası hep böyle olacak. Sonra yine baklava dilimi kapatıyorum. 2 tersten sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8 düz, tekrar 2 ters ve 1, 2, 3 düz, 2, 4, 6 kenar patım, 6 tersle beraber sıramı tamamlamış oldum. Bakın. Bundan sonra hep bu şekilde kapanana kadar şu baklava dilimimiz devam edeceğiz arkadaşlar. Önden yaka kısmını keserken düz sırada kesimimizi yapacağız. Kol altını keserken sırayı tamamlayacağız. Arka sırada yine 6 ilmekten sonraki 7 ve 8. ilmeği keseceğiz. Şu baklava dilimimizi tamamen kapatalım. Sonra üst lastiği var. Üst lastikle devam edelim. Evet arkadaşlar bakın baklava dilimim kapanıp 4 ilmek olana kadar hem yakadan hem kol altından kesimlere devam ettim. Şu anda şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmeğim var. Devam ediyoruz. Ters örgülerle beraber kenar patımın 6 ilmeğini örüyorum. 4, 5, 6. Artık burada kesim yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada 3 ilmek tersim var. 1, 2, 3. 3 ilmek tersimi ördüm. Şurada 4 ilmeğimi burgu çalışması yapıyorum. Tıpkı başlangıçta yapmış olduğum gibi. Ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Evet. Bakın şu burgunun aynısını yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek ters ilmeğim var. Örüyorum ve sıra sonunda 2, 4, 6 ilmekten oluşan kenar patım var. Bunun da ters sırası, o yüzden bu 6 ilmeği de ters örgü olarak örüyorum. Evet, ördüm. Örgümün arka kısmındayım. Kol altı kısmımız. Kenar patımın düz sırası, 6 ilmeği düz olarak örüyorum. 4, 5 ve 6. Ardından şurada 4 tane önde ters, arkada düz olan ilmeğim var. Şu sıra başındaki ilk 2 düz ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Ardından 2 ilmek daha düzüm var. Onu da ördüm. Yakada kesmedik ama kol altında bir kesim daha yaptık. Ardından 4 ilmek tersim var. Burgu yapmış olduğum ilmeklerim bunlar. Sonra 1, 2, 3 ilmek düzümü ördüm. 6 ilmeğim kaldı kenar patımın. Bu 6 ilmeği de düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön sırasındayız.
Evet, şimdi tekrar düz örgülerle beraber kenar patımızı örelim. 6 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. 2 4 6. Ardından ters örgülere geçtim. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Sonra şöyle yapalım. Bir düz. Evet, şöyle yapalım arkadaşlar. Artık bunu da kapatalım. Şimdi 2 4 6 ilmek düzden sonra 1 2 3 ilmek ters ördük. Bakın şu baklava dilimimin 4 ilmeği var ya, bunun ilkini ters örüyorum. Sonra sıradaki ilk 2 ilmeği yine ters örüp burayı kesiyorum. Ardından sırada bir tane düz ilmeğim var, onu da kesiyorum. Yani şuradaki 4 ilmek düzü 3 ilmek ters haline getirdim. İlkini ördüm, sonra ikinci ile üçüncüyü birlikte ters olarak ördüm, bir ilmek eksilttim, dördüncüyü de yine ters olarak ördüm ve bitirdim. Tekrar ters ilmeklerim var. 1 2 3. Yani şuradan saydığımda düzden sonra 2 4 6 8 9 ilmek ters olacak şekilde burayı çalışmış oldum. Ardından düz sıramdayım. Kenar patımın 6 ilmeğini düz olarak ördüm. Devam ediyoruz. Arka tarafta yine 6 ilmeğim ters örgü. 2 4 6. Ardından düze başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördükten sonra sıra sonunda 6 ilmeğim kalıyor. Ters örgülerle 6 ilmeği örüp kenar patımı da tamamlıyorum. Bakın ön kısmımıza şimdi bakalım. Burada sıfırlanmış oldu arkadaşlar. Artık bundan sonra var olan kaç ilmek kaldı? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 ilmek kaldı. Şu kol evimiz ve yaka kısmımız, bakın yakayı şuradan kesmeye başladık. Şu yaka kısmımız istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar muhtemelen 4 ters sıra daha öreceğim arkadaşlar. Kenar patlarımız ve arada ters olacak şekilde örelim. Sonra lastik çalışması var. Lastik çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar sadece şu görmüş olduğunuz 2 sırayı örmüş oldum. Şu kol altından saydığımızda ters örgülerimizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra örmüş olduk. Şimdi lastik çalışması var. Lastik çalışmasına başlayacağız. Şu ters örgülerimizi, baklava dilimimiz bittikten sonra saydığımızda da 1 2 3 4 sıra örmüş olduk. Şimdi lastik örgüye geçiyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeğim düz. Ardından bir ters, bir düz, 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 bir ters ve sıra sonunda 2 ilmek düzle beraber sıramı tamamladım. Tıpkı şu etek kısmında yaptığımız lastik gibi başta ve sonda 2 ilmek düz olacak. Şimdi örgümüzün arka kısmında ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim ters. Ardından bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters.
Bu şekilde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet, bir ters bir düzden sonra son 2 ilmeğim ters örgü. Bakın, 2 düzle başladık, 2 düzle bitirdik. Arkadaşlar şimdi bu şekilde lastik örgüyle beraber bir miktar daha örgümüzü öreceğiz. Sonra artık ön bedenimiz bitmiş olacak. Ön bedenimizin sağ tarafı bitmiş olacak. Sol tarafının örgüsüyle yine örgümüze devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, lastik çalışmasına başladıktan sonra şöyle saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra lastik örgü ördüm ve sağ ön bedenimi bitirmiş oldum. Şimdi ölçü vereyim. Kaç santim uzunluğunda örgü ördük? Etek ucundan omuza kadar uzunluğumuz tam 34 santim arkadaşlar. Enimizde tam 17 santim olmuş oldu. Kol altına kadar olan yüksekliğim 20 santim. Şimdi sağ tarafımızı bitirdik. Sol bedenimizle beraber devam edeceğiz. Yine 48 ilmekle beraber örgüme başladım. Lastik çalışmasıyla ördüm. Fakat dikkat etmemiz gereken şey şu. Sağ tarafı başlarken nasıl başladık? 2 tane düz ilmek, ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Son 2 ilmeğimiz ters ilmek olarak bitmişti. Şimdi sol tarafımızı başlarken arkadaşlar 2 ilmek tersle başlıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 2 ilmek düzle bitiyoruz. Şöyle birbirinin karşılığı olacak. O yüzden 2 düz ilmekler burada önde yan yana gelecekler. Yine 2, 4, 6, 8, 10 sıra lastik çalışmamı ördüm ve kuruluma başlayacağız. Hem örnek kurulumu yapacağız arkadaşlar, hem de ilk iliğimizi açacağız. Nasıl öreceğiz biliyor musunuz? Şuradan başlayarak öreceğiz bu sefer. Sağ tarafı örerken ilik düğme kısmından başlayarak örmüştük. Şimdi sol tarafı örerken kol altı yan dikiş tarafından örerek başlayacağız. Evet, hemen başlayalım. İlk ilmeğimi boş olarak aldım ve pirinç örgüye başladım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Tam 12 ilmek pirinç örgü örüyorduk. 12 ilmeğimizi bir düz, bir ters olacak şekilde pirinç olarak örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir düz ilmekle beraber pirinci bitirdim. Bakın şimdi ne kadar kolay. Şuradan bakarak devam edeceğiz. Sırada 2 ilmek tersimiz var. İpi kendime aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm. Sırada burgu çalışmam var. 4 ilmek. Düz örgülerle 1, 2, 3, 4 ilmek düz örgümü ördüm. Devam ediyoruz. Ardından 7 ilmek tersimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek tersimi ördüm. İpi arkaya attım. Baklava dilimi için 4 düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 ilmek düzümü ördüm. Ardından tekrar 7 ilmek tersimiz var. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ilmek tersimi ördüm ve tekrar burgu için 4 ilmek düzüm var. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örgümü ördüm. Sırada arkadaşlar 2 ters ilmeğimiz var hemen burgunun yanında. 1, 2 ilmek tersimi ördüğümde bakın sıra sonunda 2, 4, 6 ilmek şu kenar pat ilmeklerim var. Ters örgülerle başlayacağız ve ilk iliğimizi de açacağız. Evet, başlayalım. 2 ilmek ters örelim. 1, 2 ilmek tersimi ördüm. Şişime ipimi doladım ve sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 1, yanındakini ördüm. 2, son ilmeğimi ördüm. 3. Bakın iliğimiz burada. Şimdi arka sırada düz örgülerle 6 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, ilmeğim 4, sıradaki 5, sıradaki 6. Bakın ilk iliğimizi açmış olduk. Ardından şöyle çevirelim. Daha da kolay olur. Siz de öyle yapın. Sırada 2 düz ilmeğimiz var. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. İpi kendime aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Tekrar düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. Ters örgülerle 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Ardından 1, 2 ilmek düz ve pirinç çalışmam. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Örgümüzün arka tarafı olduğu için tersi ters, düzü düz örüyoruz. Tersle başladım. Bir düz, bir ters olarak devam ediyorum. Düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak örüyorum. Evet, ilk kurulumu yapmış olduk. Bakın model ortaya çıktı. Şimdi şu ilk burgu çalışmasını da yapacağım arkadaşlar. Sonra kol altına kadar zaten çalışmamız aynı şekilde devam edecek. Kol altına kadar öreceğiz. Kol altı ve yaka kesimlerini yine anlatmaya devam edeceğim. Şimdi kurulumu yapalım. Pirinç örgümün düz tarafındayım. Yani örgümün düz tarafında. O yüzden düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Pirinçlerimizi 12 ilmek örelim. İki, 4, 6, 8, 10, 12. Ters örgüyle pirinci bitirdim. Sırada 2 ilmek tersim var. Örtüm. Sonra burgu çalışmam var. Hemen burgumuzu da yapalım. İlk 2 ilmekle sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Ve düz örgülerle 1, 2, 3, 4 örtüm. Ardından 7 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar burgu yapacağız. Baklava dilimimizin burgusu. 4 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ve düz örgülerle örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından yine 7 ilmek tersim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sonra yine burgu çalışmam var. Son burgu çalışmamız. İlk 2 ilmekle yanındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ardından 2 ters ilmeğim ve bakın 2 4 6 ilmekten oluşan kenar pat çalışmam var. 2 sıra ters ördük. Şimdi düz örgüyle örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Artık bu şekilde örmeye devam edelim. İlk iliğimizi de açtık. Kaç sıra arayla ilik açacağımızı da söyleyeceğim. Şimdi şu kol altına kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın 2 dilim bitene kadar örgümü ördüm. En son baklava dilimimi kapattım ve burgu çalışması yaptım. Tıpkı sağ tarafta olduğumuz gibi sol tarafı da aynı yere kadar örmüş oldum. İlk ilik çalışmasından sonra arkadaşlar şu düz yerleri saydığımızda bakın 1 2 3 4 5 6 tam 7.'sine bir ilik çalıştım. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 tekrar bir ilik çalışması yapmış oldum. Şu tersleri sayarak eğer yol alırsak şu alttaki saymıyoruz. Buraya ilik açtığım için 1 2 3 4 5 6. Sonra 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde iliklerimi de açmış oldum. İlik çalışmamdan sonra 2 sıra ters, 2 sıra düz olan kenar patımı örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi kol kesiminde burgu çalışmasının orada izledim ama şu ters örgüleri sayarak söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tersten sonra düzümü ördükten sonra ve örgümün ön tarafında kesimlere başlayacağız. Sağ tarafta örgümüzün arka tarafından kesim yapmıştık. Sol tarafta ön yüzünden kesim yapacağız. Şimdi bakın sıradaki sıramız ters olacak. O yüzden burada da şu kol altı patını ters olarak önce başlayalım. 6 tane ilmeğimiz kol altı çalışmamız için ters örgü. 4 5 6. Sonra 6 tane pirinç çalışmamız var. Şimdi kesimleri buradan yapacağız arkadaşlar. Keseceğiz ve geriye döneceğiz. Şimdi sırada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte örüyorum ve geriye dönüyorum. Ne yapmıştık? 4 kez bu şekilde geriye dönmüştük. Sıradaki 6 ilmeğim ters örgü. İlkini boşaldım. Ardından 6 ilmeği ters örgü olarak ördüm. Bakın. 2 4 6 ilmek ters. Şimdi düz sıramdayım. 6 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. İlkini boşaldım. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi sıradaki ilmeği ipi kendime aldım ve ters olarak ördüm. Tekrar geriye döndüm. İkinci kez kesim yaptık. İlmeğimi boş aldım. Ardından 6 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. 4 5 6. Tekrar düz taraftayız. Örgümüzün ön tarafı. Üçüncü kez kesim yapacağız. İlk 6 ilmeğimin ters sırası. O yüzden ters örgülerle 6 ilmeğimi örttüm. 2 4 6. Şimdi tekrar kesim yapacağız. Üçüncü kez kesim yapacağız. Sıradaki 2 ilmeği birlikte
ters olarak ördüm ve tekrar geriye döndüm. Üçüncü kez kestik. İlk ilmeği boşaldım. Ardından var olan 6 ilmeğimin düz sırası burada arkada. Bu 6 ilmeği düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüyoruz. Dördüncü kez kesim yapacağız. Bakın 2 ters, 2 düz, 2 ters. Şimdi 2 düz olan sıramdayım. Var olan 6 ilmeği düz örgülerle örüyorum. 4, 5, 6. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm ve tekrar geriye döndüm. Dördüncü kez kesimimi yaptım. İlk ilmeği boşaldım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. 4 kez kesimimizi yapmış olduk. Şimdi 5. kez keseceğiz ve devam edeceğiz. Örgümün ters sırasındayım. Ters örgülerle beraber önce 6 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Sonra sırada burgumun yanında 2 ters ilmeğim var. Onları da ters. Sonra burgu ilmeklerimi 4 ilmek düz. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm ve baklava dilimi çalışmamız var. Şunu bir kez göstereceğim. Ters ilmeğimi içeriye aldım. Düz ilmekleri kenara yerlerini değiştirdim. Önce düzleri ördüm. Ardından içeriye aldım. Ters ilmeği ördüm. Şimdi aynı çalışmayı diğer tarafa yapacağım. Ters ilmeği içeriye aldım. 2 düz ilmeğim var. Onları da düz ördüm ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersimi ördüm. Burgu çalışmamın 4 düzü var. 2, 3, 4. Ardından yine 1, 2 ilmek tersimi ördüm. Kenar patımın ters sırası 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek tersle sıramı tamamladım. Geriye dönüyoruz. Geriye dönelim arkadaşlar. Videoyu uzatmaya gerek yok. Sıra başında yine devam edelim. Evet, sıra sonuna doğru geldim. 4 ilmek tersten sonra 2 ilmek düzümü ördüm. Şu kesim yapmış olduğumuz ilmeğimiz. Bunu yine ters olarak ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek kenar ilmeğimle beraber sıramı tamamladım. Şimdi 6. kez kesim yapacağız. Örgümüzün kenar patının düz sırası 6 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 2, 4, 6. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Yanında bir ters ilmeğim daha var. Onu da ördüm. 6. kez kesim yaptık. Şimdi burgu sıramız. Burgu çalışmamızı ve baklava dilimi çalışmamızı yapalım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Şimdi yaka kesimine de başlayacağız. Evet. Çalışmamı yaptım, baklava dilimimi. Sonra geldim burgu çalışmamı yaptım. Arkadaşlar şimdi
Yakada da kesim başlayacağız. Hem yakada hem kol altındaki kesimlerimizi bu sefer ön sırada yapacağız. Sağ tarafımızı örerken kol altı kesimlerini örgümüzün arka tarafında, ters tarafında, yaka kesimlerini düz tarafında yapmıştık. Şimdi her ikisini de sol kısmı örerken düz tarafta yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. 4 tane ilmeğimi burgu için burgu çalışmamı yaptım. Düz ördüm. Bakın sırada 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Yakadan da ilk kesimi yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düzle sıramı tamamladım. Şimdi arka sırada yapılacak bir şey yok. Arka sırayı komple örelim. Ön sırada kol altından başlayalım. Sonra yaka kesimiyle yine sıramızı tamamlayalım. Evet, arka sırayı ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ön sıradayız. Kol altı çalışmamızla başlayalım. Ters sıramızdayız. İlk 6 ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. 2, 4, 6. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Burgu çalışmam var. 4 ilmeğini düz olarak ördüm ve devam ediyorum. Yine burgu çalışmasının oraya kadar örelim. Şu baklava dilimini çalışalım. Evet, bakın. Burgu çalışmamın olduğu yere geldim. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane burgu ilmeğim. Onun öncesinde bir ters ilmeğim var. Burgu ilmeğimin 3 tanesini örüyorum. Bakın 1, 2, 3. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Ardından zaten kenar patımın ters sırası, 6 ilmek olan kenar patımı da ters olarak ördüm. Bir ilmek daha burada da kesmiş olduk. Şimdi arka sırayı yine örüp bitirelim. Düz örgülerle başladım. 4, 5, 6 kesmiş olduğum önde ters olan ilmeğim arkada düz oldu. Ardından burgu çalışmasının ilmekleri. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım yine. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi ön sıradayız. Kenar patım 6 ilmek düz örgü 2, 4, 6. Şimdi ardından sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Bakın. 2 ilmeği ters ördüm. Ardından burgu çalışması yapacağım. Şu bir ilmekle diğer 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Ve bu kalan 3 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Bakın burada yine burgu çalışmış olduk. Ardından devam edelim. Diğer burguya kadar örelim. Baklava çalışmamı bitirdim. 3 ters ilmekten sonra bakın burgu çalışmamın olduğu yerdeyim. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Burada da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk 2 ilmekle 3. ilmeğin yerini değiştirdim. Ardından şu ilk ilmeği düz ördüm. Yanındakini düz ördüm. Son 2 ilmeği birlikte ters örgü olarak ördüm. Bakın yine burada da burgu çalışmış olduk. Yarım burgularımızı tıpkı şunlar gibi çalışmış olduk. Ardından kenar pat ilmeklerim var. Düz sırası, bu 6 ilmeği düz örgü olarak sıramı tamamladım. Şu arkanın başlangıcını da göstereyim. Aklınız karışmasın. 6 ilmek tersle beraber önce kenar patımı ördüm. 2, 4, 6. Ardından bakın bir düz, bir 2 ilmek ters ve sonra düzlerle devam ediyorum. Baklava dilimi çalışmasını yapalım. Sırayı tamamlayalım.
Evet, sıramı tamamladım. Şimdi kol altından tekrar başlıyoruz. Ters sıramızdayız. 6 ilmeğimizi ters örgülerle ördük. 2 4 6. Şimdi tekrar kesim yapacağız arkadaşlar. Sıradaki 2 ilmeği, bakın biri ters biri saç örgü ilmeğim, ikisini birlikte ters örgü olarak ördüm. Ardından bir 2 ilmek düz ördüm. Sonra bir 2 ters ördüm. Baklava dilimi çalışmam var. Bunu yapalım. Diğer burguda devam edelim yine. Evet, baklava dilimini çalıştım. Ardından 2 ilmek ters ördükten sonra bakın 3 ilmeğim var arkadaşlar. Bu 3 ilmeğimi şimdi birini düz örüyorum. Ardından diğer ikisini ters olarak örüyorum. Burada bir ilmek kaldı. Onu da ters mi yapsak ya? Yok, ters yapmayalım. Bir sonraki sırada o da zaten kesilecek. Kötü görünür mü? Görünmez. Evet, 6 ilmeğimiz kaldı. 6 ilmeğimizi de ters örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi arka sırada ters yapalım onu. Örgümüzün düz sırası, ilk 6 ilmeğimizi 3 4 5 6 ters ördük. Şimdi bakayım. Evet, sıradaki ilmeği düz örüyorum. Onun yanındaki ilmeği de düz örüyorum. Yani şu düz ilmek var ya, bunu ters yaptık ve kapatmış olduk. Ardından devam ediyoruz. Baklava dilimi çalışmasını da örmüş oldum bu sırada ama olsun. Devamlı durdurup başlatıyorum ki zaman kaybı olmasın. Detaylı bir anlatım. Mümkün mertebe kısa bir çalışma olsun istiyorum. Ama böyle oldu bu sıra, yapılacak bir şey yok. Baklava dilimi çalışmasını bitirdim. 2 ters ilmeğimi ördüm. Şimdi sırada bir düzüm var. Ardından 2 4 6 ilmek kenar patım için düz örgü örüyorum. Toplamda 7 düz olmuş oldu ve sıramı tamamladım. Şöyle bir bakalım. Evet, gayet başarılı oldu bence. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi düz sırayla beraber kenar patımızın 6 ilmeğini önce örelim. Ardından kesim yapacağız. Kesimi şöyle yapalım. Şu ilmeği boşa alayım. Bir ters ilmeğim var ya, onu boşa aldım. Şu 2 tane burgu ilmeğim kaldı. Bunların yönlerini değiştirdim. Sonra bu ters ilmeği de şişime taktım. Şimdi 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Bakın, burada da burguyu tamamlamış oldum. Ardından yine ters ters ters. Yani kaç ters örmüş oldum? Kesim yaptığımdan sonra 3 ilmek ters örmüş oldum. Pardon, 2 ilmek ters örmüş olayım. Çünkü burada baklava dilimi çalışmam var. Evet. Şu çalışmayı 2 4 6 tane düzden sonra 2 ilmeği birlikte ters ördük ya. Ardından 2 ilmek daha ters ördük. Baklava dilimi çalışmamın öncesinde bir ters ilmeğim var. Bu baklava dilimime lazım. İlmeklerimin yerini değiştirdim. 1 2 ilmek düz ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ters ördüm. Dışarıdaki ters ilmeği de içeriye aldım. Bununla 12 etti.
Evet, baklava dilimimizin en geniş kısmına gelmiş olduk. Bundan sonra küçülterek devam edeceğiz. Evet, 2 ilmeği ördüm. Şimdi geldik. Bir ilmek ters ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 2 4 6 ilmeğim kaldı. Düz sıram olduğu için düz örgülerle sırayı tamamlamış oldum. Arkadaşlar hep ters ilmeklerimiz kaldı. Bakın. 2 tane burada, 3 tane burada ters ilmeklerimiz kaldı. Aynı şuradaki hale dönmüş oldu. Bundan sonra hep baklava dilimimiz kapanacak ve kenarlara çıkacak olan ters ilmeklerden keseceğiz. Şöyle bir iki kere daha yine göstereyim, aklınız karışmasın. Zor olan, şaşırabileceğiniz kısmı her sırasını size anlattım. 2 4 6, bakın 1 2 ilmek düz, 6 tersten sonra ardından 2 ters, sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek düz, ardından 1 2 ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz ve kenar patımın 6 ilmeği ters. Tekrar ön sıradayız. Ters örgüyle başlıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. 4 5 6. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Ardından bir ilmek tersim var. Şimdi baklava diliminin küçültme zamanı. İçeriden bir ilmek aldım, terslerden ters olarak ördüm. Sonra 1 2 düzden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ters ördüm. Yine yer değiştirdim. İçerideki bir tersi dışarıya aldım. 2 düzü ördükten sonra bu ters ilmeği de ters ördüm ve sırada 2 ters ilmeğim var. Bu 2 ters ilmeği birlikte örerek kestim. Ardından düz sıram ters sıram 6 ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın arkadaşlar. Şimdi nasıl yapalım? Geriye bir dönelim. Var olan ilmekleri bir örelim. Sıra başına gelelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi ilk 6 ilmeğimizi düz örgü olarak 2 4 ördük. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Sonra bir ters ilmeğim var, onu ördüm. Ardından baklava dilimi çalışmamı yapıyorum. Tersi dışarıya aldım, ters ördüm. Sonra 2 ilmek düzümü ördüm. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tersimi ördüm. Pardon, 8 tersimi ördüm. Şimdi içerideki tersi dışarıya aldım. 1 2 ilmek ördüm. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. 2 4 6 daha sonra 3 ters burada kaldı, 2 ters burada kaldı. O yüzden burada bir sıra kesim yapmayacağız. Şurada ilmeği geri aldık ya arkadaşlar. Normalde
bir tersimizi örüp sıradaki 2 ilmeği kesiyorduk ya. Kesmeyelim. Burada 3 ilmek kalsın. Şurada ve şurada eşit olsun ilmek sayımız. Sadece bir kereye mahsus bunu yaptık. Yani buradan kestik ama buradan kesmedik. Ardından 6 düzle beraber sıramızı tamamladık. Bir kereye mahsus kesmedik. Orada sağda ve solda 3 ilmek kalabilmesi için onu yaptık. Ve sayayım size: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, tam 30 ilmeğimiz var. Evet, bu şekilde devam edelim. Şimdi arka sıradayız. 6 ilmeğimizi ters olarak örtük. 2, 4, 6. Ardından 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1, 2 ilmek ters ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz. Ardından 1, 2 ilmek ters ve 1, 2, 3 ilmek düz. Bakın eşitledik. Burayla burayı eşitledik. Ardından 6 tersle beraber sıramızı tamamlıyoruz. Bakın. Şimdi bundan sonra tıpkı sağ tarafı yaptığımız gibi, bakın burada da 3 3 var, o yüzden eşitlemek istedim. Dilimimizi bitirelim. Bir burgu çalışması yapalım. Ondan sonra şu üst kısmı yine beraber öreceğiz ama şu sırayı bir kez daha göstereyim. Aklınız karışmasın. Onu sadece bir kereye mahsus yaptık. Sayıları eşitlemek için. Şimdi 6 tersten beraber, bakın 2, 4, 6 tersle beraber kenar patımı ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte kestim. Yanında bir ters ilmeğim var. Onu da ters ördüm. Ardından içerideki terslerden bir tane dışarıya aldım. Onu da ters ördüm. Bakın 1, 2, 3 ters oldu. Ardından 2 düz, sonra ters örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters ördüm. Yine ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. İçerideki tersi dışarıya aldım. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, yanındaki ilmek de ters, 2 ilmek ters, sonra 2 ters ilmeği birlikte ördüm. Bakın burada da 1, 2, 3 kaldı. Ardından ters sıramda olduğum için kenar patımın 6 ilmeğini ters örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bundan sonra hep aynı şeyi yapacağız. İçerlerden birer tane aldığımızda şuradaki ilmek sayımız 4 olacak. İkisini bir öreceğiz. 3 ilmek kalacak. Aynı şey de burada. Şimdi kapatalım. Şu burgu olan yere kadar gelelim. Burada da bir kesim yapmıştık. Onu da yine beraber yapalım. Evet arkadaşlar, bakın baklava dilimim kapandı. Ve şu anda şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmeğim var. Artık son bir kez kesim yapacağız. O da şu baklava diliminin oradan, kenarlardan kesmeyeceğiz. Bundan sonra lastiğe kadar beraber örelim. Şimdi 6 ilmek tersle beraber başladım. Ardından 3 ilmek tersim daha var. Toplamda 9 ilmek tersimi ördüm. Şurada baklava dilimi çalışmam var. Burgusunu yaptım. İlk ilmeği düz ördüm. Sonra şu ikinci ile üçüncü ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. Sıradaki ilmeği de düz örgü olarak ördüm. Ardından 1, 2, 3 ilmek ve 2, 4, 6 daha 9 ilmek tersle beraber sıramı tamamladım. Artık 21 ilmeğimiz var. İlmek kesimlerimiz tamamıyla bitti.
Örgümüzün arka kısmı 6 düzle başladım. 3, 4, 5, 6. Sonra 3 tane de burada var. Toplamda 9 düz. Sonra 1, 2, 3 ters. Sonra 1, 2, 3 düz ve 6 daha 9 düzle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi şu burgu çalışmamızın ilmeklerini de ters olarak öreceğiz. Arada bütün ilmekler ters olacak. Düz sıramdayım. Önce 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2, 4, 6. Ardından ters olarak 1, 2, 3. Baklava diliminin saç örgü ilmeklerini de 1, 2, 3 toplamda 6. 3 de yanında var. 9 ilmeği ters olarak ördüm ve bitirdim. Bakın aynı burada olduğu gibi yapmış olduk arkadaşlar. Sonra 6 düzle beraber kenar patımı ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi 3 sıra daha öreceğiz. Ardından lastik çalışmasına başlayacağız. 3, 4, 5, 6 tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek tersle sıramı tamamladım. Bakın 2 sıra örmüş olduk. Şimdi ters sıramızdayız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmeğin tamamını ters olarak ördüm. Arka sırada da yine 21 ilmeğin tamamını düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Artık lastiğe başlayacağız arkadaşlar. Ve ikinci ön bedenimizi de tamamlamış oluyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi lastiğe başlayalım. Ne yapmıştık? 2 düzle başlamıştık. 2 düzle bitirmiştik. Şimdi başlayalım. İlki boşaldım. İkincisi düz. Sonra bir ters, bir düz, 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 bir ters. 2 ilmeğim kaldı. 2 düzle beraber sıramı tamamladım. Arkayı da örelim. Evet arkadaşlar, lastik çalışmamızı örelim, bitirelim. Diğer sağ bedende olduğu gibi ya bir yardımcı şişe ya da ilmek tutucuya takın ilmeklerinizi. Arka bedenine başlayalım. Arka bedeni de örelim ve bu güzelliği tamamlayalım. Arka beden zaten çok kolay. Çarçabuk örüp bitireceğiz. Evet, 2 sıra lastiğimizi örmüş olduk. Toplamda 12 sıraydı herhalde. Hemen sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra pardon. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet, 2 sırasını ördük. 12 sıra daha örelim. Toplamda 14 sıra olsun. Ardından arka bedeni örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, lastiğimi de ördüm.
Ve kalan ilmeklerimi yine yardımcı bir şişe aldım. Şimdi 2 tane ön bedenimiz bitmiş oldu. Arka bedeni örmeye başlayacağız. Ön bedenlerimiz 48 ilmekti. 48, 48, 96 ilmek yapıyor tamam. Yani şöyle 96 ilmek yapıyor. Fakat hem ön beden hem de aynı zamanda ilik düğme kısımları üst üste bindiği için arka bedenler her zaman ön bedenden daha az ilmek sayısıyla örülür. Ortalama 10 ilmek az örülür. Fakat bizim şimdi ilmek sayımız daha da az olacak. Nedenini açıklayayım. Bu sizin aklınızda olsun. Benzeri çalışmalar yaptığınızda bunu dikkate alın arkadaşlar. Özellikle burgulu ya da ilmekleri toplayan örneklerde, model çalışmalarında örnek toplar. O yüzden biz şimdi arka bedeni 48, 48, 96 ilmek yerine 77 ilmekle öreceğiz arkadaşlar. Sebebi de ön tarafın topluyor olması. Arka bedende pirinç örgü kullanacağım. Bakın pirinç örgü biraz esnek de bir örgüdür. O yüzden 77 ilmekle beraber arka bedeni öreceğiz. Ben başladım ve kol altına kadar ördüm. Şimdi nasıl yaptığımı hemen söyleyeyim. Şu ön bedenlerin dikişe girecek olan yan kenarlarına dikkat ederseniz 2 tersle bitirdik her ikisini de. Bakın. Şimdi arka bedeni 77 ilmekle başlayıp lastik örmeye başladığımızda bu kez 2 düz ile başlayacağız. Bir ters bir düz olarak öreceğiz ve sonra 2 düzle bitireceğiz. Bunun sebebi de dikişe girdiği zaman birer ilmekler dikişe girecek ve bakın ters ve düz örgü, yani lastik örgünün tekli şeklinde devam etmesini bu şekilde sağlayacağız. Evet, 2 düzle başlayıp 2 düzle bitirip lastiğimizi tam 10 sıra ördükten sonra pirinç örgüye başlayacağız. Ben arkayı dümdüz pirinç yaptım arkadaşlar. Ama siz ben arkada da örnek çalışması istiyorum diyorsanız tıpkı ön bedende olduğu gibi 12 ilmek pirinçten sonra 2 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters. Yani şu burgu çalışmasını koyabilirsiniz. Pirinç bittikten sonra 2 ters, burgu çalışması, 2 ters, tekrar pirinç örgü örerek yine son 12 ilmek pirinç, 2 ters, 1 burgu, 4 düz ve 2 tersle arka bedeni örebilirsiniz ama hiç gerek yok. Bakın ne kadar güzel oldu. Ne yaptım hemen söyleyeyim. Lastik çalışmam bittikten sonra pirinç çalışmama başladım. Şurada görmüş olduğunuz bakın. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği ters ördüm. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olacak şekilde pirincimi başladım ve kol altına kadar ördüm. Şöyle saydığımızda bakın şu düzleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 düzden sonra 2 sıra ters örgüyle beraber ön kol altına gelmişiz. Aynı şeyi arka kolda yaptım. Bakın yine düzleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 düz, ardından bakın 2 sıra ters örgü. Zaten şöyle yan yana da getirdiğinizde bakın tam yeri olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar kol altı kesimleri yapacağız. Tıpkı ön bedendeki kesimlere benzer bir şekilde, fakat öndeki kadar çok kesmeyeceğiz. Hemen başlayalım. Bu arada ilk yumağım bitti arkadaşlar, tam kol altında. İkinci yumağa başladım. Yani bir yumaktan çok az fazla iple yeleğimizi tamamlamış olacağız. Bu işaretleyici nedir diye merak eden arkadaşlar varsa, arka bedeni örerken düz sırama özellikle bu işaretleyiciyi taktım ki ikide bir kontrol etmeyeyim.
ilmeklerin pirinç sırasını değiştirirken ön sırada değiştiriyoruz. Bu da kolaylık olsun diye takmıştım. Öyle kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Ters örgülerle kol altına başlıyorduk. 6 tersle, bakın şuradaki gibi. Yine 6 ilmeğimizi ters olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek tersimi ördüm. Ardından bakın sıradaki ilmek ters, sıradaki ilmek düz. Pirinç çalışması yapacağımız sıra. Şu ikinci ilmek neyse aynısını örüyoruz. Bir ters ve bir düz ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Bir kesme yaptım. Geriye dönüyoruz. İlk ilmeği şişime boş aldım. Ardından 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Tekrar dönüyoruz. İkinci kez kesim yapacağız. Bakın kol altı patımız oluştu. Şimdi bu sırada kol altı patımızın 6 ilmeğini düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düzümü ördüm. Şimdi bakıyoruz. Sırada bir ters, 2 tane ters ilmeğimiz var. Bir sonraki, bakın 2 sıra olduğu için burada pirinç örgü ördüğümüzde burası düz olacaktı. Dolayısıyla 2 ilmeği birlikte düz olarak örüp kestim. İkinci kez kestim ve geriye döndüm. İlk ilmeği boş aldım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek patımı örerek sıramı tamamladım. Tekrar keseceğiz. Üçüncü kesim yapacağız. Ters örgüyle başlıyoruz. Kenar patımızın ters sırası. 6 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2, 4, 6. Bakın sıradaki ilmeğim, şu ikinci ilmeğim düz. Bu neyse bunun tam tersini örüyoruz. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Üçüncü kez kesim yapmış oldum. Geriye dönüyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Ardından 6 ilmek kenar patım düz örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, dördüncü kez kesiyoruz. Düz sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz ördüm. Bakın sıradaki 2 ilmek, şu ikinci ilmeğim ters. O yüzden ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Şimdi 4 kez ördük. 4 kez kestik ve şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki ilmeğim pirinç olacak. Düzün üzerine ters. Burası düz sıram olduğu için tersin üzerine düz. Bu şekilde sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar pirinç örgümüzü örelim. Evet, pirinç örgülerle son 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Ters örgülerle kenar patımı önce örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Bakın. Ardından arka sırada kol altı kesimi yapacağız. Arka sırada bu 6 ilmeğim düz örgü oluyor. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte öreceğiz arkadaşlar. Burada da pirincimizin arka tarafı kurulum olmadığı için şu ikinci ilmek neyse, mesela düzse düz olarak keseceğiz, tersse ters olarak keseceğiz. Bakın, birinci ilmek ters, ikinci ilmek düz. O zaman ikisini birlikte düz olarak kesiyoruz. Geriye döndüm. Birinci kez kesmiş oldum. İlk ilmeği boşaldım. Kenar pat ilmeklerimin sırası düz sıra. 6 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Kenar patım oluştu. Şimdi ikinci kez kesim yapalım örgümüzün arka sırasında. İlk 6 ilmeğim
ters örgü, 2 4 6 ilmeği ters ördüm. Şimdi kesim yapacağız. Bakın, sıradaki ilmek düz, sıradaki ilmek ters. İkinci ilmek neyse aynısını yapıyorduk. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm ve tekrar geriye döndüm. İlk ilmeği şişime boş aldım. Ardından 6 ilmek kenar patım için düz örgülerle örgümü ördüm. 2 kez kesim yaptık. Şimdi 3. kez kesim yapacağız. Pardon arkadaşlar, bu sırada düz değil ters örecektik. Kenar patımızı, yani 2 4 6 ilmeğimiz var ya. Kesimimizi yaptık ve bu 6 ilmeği kenar patımızın ters olarak örüyoruz. 2 sıra düz örmüştük zaten. Ön sıradayız ve patımız ters olarak örülüyor. Evet. Ters olarak ördüm. Şimdi 3. kez kesim yapacağız. İlk ilmeği boşaldım. Sonra pat ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 4 6. Şimdi yine aynı şeyi yapacağız. Bakın, ilk ilmeğim ters, sıradaki ilmeğim düz. O zaman ikisini birlikte düz olarak öreceğiz. 3 kez kestik. Geriye dönüyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Bakın, 2 sıra tersten sonra 6 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Evet, düz olarak ördüm. Geriye dönüyorum. 4. kez kesiyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Sonra 2 3 4 5 6 ilmek ters olarak ördüm. Şimdi 4. kez keseceğiz. Bakın, sıradaki ilmeğim ters, sıradaki ilmeğim ters. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 4. kez kesmiş olduk. 4 sağda ve 4 solda toplamda 8 ilmek kestik. Evet, devam ediyoruz. Şimdi pirinç örgümüzün kaldığı yerinden devam ediyoruz. Örgümüzün arka sırası olduğu için düzleri düz, tersleri ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Son 6 ilmeğe kadar örelim. Evet, sıra sonunda bakın 6 ilmeğim kaldı. Kenar pat ilmeklerim ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, örgümüzün düz tarafındayız. Bakın arkadaşlar. Şimdi kesmelere devam edeceğiz. Bu sıra kenar patımın ters sırası. İlk 6 ilmeğimi örüyorum. 2 4 6. Ardından kesim yapacağım. Bakın, pirinç kurulumu olduğu sıra 2 sıra tersten sonra buranın düz olması lazım. O yüzden bu 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve kestim. Ardından pirinç örgülerime devam ediyorum. Sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar gelelim. Kenar patı beraber dönelim arkadaşlar. Evet, son 6 ilmeğim kaldı. Kenar pat çalışmam. Ters örgülerle 6 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Geriye dönüyoruz. 5 kez sağdan ve soldan kesmiş olduk. Şimdi 6. kez kesim yapacağız. İlk 6 ilmeğimizi düz örgülerle örtük. 2 4 6. Şimdi bu sıra yine bizim pirincimizin arka sırası. Bakın, 2 düzden sonra bir ters örmüşüz. Dolayısıyla şu 2 ilmeği birlikte ters olarak öreceğiz. Bakın, 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm ve kestim. Ardından düzün üzerine düz, tersin üzerine ters olarak
örüp kesiyorum. Arkadaşlar bu şekilde artık birkaç kez daha kesim yapacağız. Kol altı oyuntumuzu tamamlayacağız ve sonra kalan ilmeklerimizle beraber pirinç örgü örerek lastik olan kısma kadar hep pirinç örgü olarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Evet, bu şekilde bir miktar keselim. Kaç ilmek kalana kadar kestiğimi söyleyeceğim. Ardından da sadece pirinç örgüyle var olan ilmekleri örüp lastik kısmına gelince tekrar sizlere anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bir kesmelere devam ettim. Tam 63 ilmek kalana kadar kestim arkadaşlar. Yani 7 sağda 7 solda kesmiş olduk. İlk 4 kesimi zaten dönerek yapmıştık. Ardından 3 kez daha kesim yaptım. 7 sağda 7 solda 14 ilmek kestik ve bizim artık 63 ilmeğimiz kaldı. Var olan 63 ilmekle örmeye devam ettim. Şu kol altındaki kenar pat çalışmamı saydığımda, bakın bu tersleri saydığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam 10 kez tekrarlamış oldum. Aynı kesimleri bakın kol altında ön bedende de yapmıştık. Sayalım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artık lastik kısmımıza gelmiş olduk ve çok da güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Bayıldım. Çok güzel oldu. Evet, şimdi lastiğe başlayacağız. 63 ilmeğimiz var. 63 ilmeğimizle beraber lastiğimize başlayalım. Yine ilk 2 ve son 2 ilmeğimiz düz olacak. Örgümüzün ön tarafından, düz tarafından başlıyoruz. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim düz. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde ilmeklerimi örmeye başladım. Son 2 ilmek kalana kadar bu şekilde örelim. Evet, bir ters bir düz örgülerle son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Bakın, son ilmeğim tersti. 2 ilmek kaldı. Bu son 2 ilmeği de düz örgü olarak örüyoruz. Tıpkı ön bedende yaptığımız gibi güzel bir görüntü olsun diye bu çalışmayı yapmış olduk. Şimdi geriye dönüyoruz. Düz ördüklerimiz arkada ters oldu. Ters ördüklerimiz düz oldu. Tersin üzerine düz, tersin üzerine ters, düzün üzerine düz olacak şekilde tekli lastiğimizi örüyoruz. Bu bizim ikinci sıramız arkadaşlar. Bu şekilde bir miktar lastik öreceğiz. Sonra yaka kesimi ve omuz birleştirme ile beraber artık yeleğimizi tamamlamış olacağız. Şimdi şu şekilde örelim. Sıra sonunda yine 2 ilmeğim ters örgü olarak bitecek. Önde düz olan ilmekler arkada ters oluyordu. Az kalmış, hiç durdurmayayım. Şöyle hızlı bir şekilde öreyim. Evet arkadaşlar, yine Pinterest'te görmüş olduğunuz bir model çalışmasıydı. Kendi sayılarımla, kendi kalıplarımla ve kendi tekniklerimle beraber çok düzgün bir şekilde örmüş olduk. Kalıbımız da çok güzel, kesimlerimiz çok güzel oldu. Her şeyle kusursuz bir çalışma olmuş oldu. Pinterest'teki modelde özellikle ön bedende burgu kesimleri vesaire hatalıydı arkadaşlar. Onları düzelterek size anlatmış oldum. Evet, şimdi bakın, düzden sonra sırada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. 2 sıra lastik örmüş oldum. Şimdi biraz daha örelim. Lastikleri devam edelim. Sonra omuz birleştirme, yaka kesimiyle beraber de
örgümüzü tamamlayacağız. Sadece yanlara dikiş yapacağız arkadaşlar ve yeleğimiz bitecek. Arkadaşlar lastik örgümü tam 10 sıra boyunca ördüm. Bakın tersleri saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10. Ön lastiklerimiz 14 sıraydı. Şimdi arkada 10 sıra ördük ama bir ense oyuntusu yapabilmek için bunu yaptık. Yeleğimiz bebeğimizin ensesine dayanmasın diye. Şimdi ön bedendeki lastiklerimizin sayısı 21 ilmekti. Omuz lastiğimiz. Şimdi sağda ve solda 21 ilmeğimiz bizim yine omuz lastiğimiz olacak. Aradaki 21 ilmekte ense oyuntumuz olacak. Başlayalım. Örgümün düz tarafındayım. Önce ilk 2 ilmeğimi düz ördüm. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde örüyorum. 21 ilmek öreceğim bu şekilde omuzum için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın şu ters ilmeği de düz olarak öreceğim. Lastiğimizin başlangıcı ve bitişi düz olsun diye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Şimdi daha devam etmiyorum. Geriye dönüyorum. Ne olmuş oldu? 11. sıramızı lastikte örmüş olduk. Tekrar bu 21 ilmeği örüyorum. İlkini boşaldım. İkinci ilmeğim ters. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. 12 sıra örmüş olduk. Evet, tekrar dönüyorum. 14 sıraya tamamlayacağız. Bakın ilk ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğim düz. Ardından bir düz bir ters olarak yine 21 ilmeğimi lastik olarak örüyorum. Şöyle hızlı bir şekilde öreyim. Evet, bakın son 2 ilmeğim düz. Geriye dönelim. 14. sıramız ve son sıramız. Artık birleştirme yapacağız. 2 tersle başladım ve devam ediyorum. Dört sıra lastik örgü örmüş olduk. 10 sıramız da vardı. Tam 14 sıraya tamamladık. Evet, sıra sonunda 2 ilmeğim ters örgü. Bakın arkadaşlar, şu kısmı fazladan örmüş olduk ki şu ensemiz gelip çocuğun ensesine takılmasın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ön bedenleri böyle bir şişte saklamıştık ya. Bakın. Şimdi burası sağ tarafımız, sağ ön bedenimiz. Düz kısımları, bakın düz kısımları içeride kalacak. Dış kısımları dışarıda olacak şekilde. Bakın. Birlikte örerek hem birleştireceğiz hem de keseceğiz arkadaşlar. Bakın ilk 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim yine düz olarak ördüm
ve birlikte kesmiş oldum. Sıradaki ilmeğim ters ama hiç gerek yok. Var olan ilmeklerin tamamını düz örgü olarak kesip bitirelim arkadaşlar. Her iki şişten batarak birer ilmek alıyorum ve birlikte örerek kesiyorum. Arkadaki ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Çok bol bir kesim yapmayın arkadaşlar. Bakın benim yapmış olduğum gibi lastik örgü olduğu için biraz böyle sıkı sıkı kesimlerinizi yapmaya gayret edin. Evet, 2 ilmeği birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 21 ilmeğin tamamını bu şekilde örelim ve keselim. Bakın arkadaşlar, 21 ilmeğin tamamını örerek kestim. Şimdi şurada bir ilmeğim kaldı. Bir de ön bedenin en son ipini biraz uzun bırakmıştık ya, o kaldı. Önce bunu şöyle örgümüzün iç tarafından tığımızın yardımıyla düğümleyerek sabitledim. Ardından birkaç kez yürüteceğim ve fazla olan ipini keseceğim. İlk omuzumuz birleşmiş oldu. Yine 14 sıra lastik örmüş olduk. Hem ön hem arka bedenin omuz lastik uzunluğu aynı oldu. Evet, fazla olan ipimi kestim. Şimdi bir çevirelim, görün bakın ne kadar düzgün bir birleştirme yapmış olduk. Çok güzel oldu. Bakın bütün düz ilmekler birbirine baktı. Şimdi son bir ilmeğimiz kaldı kesim yaptıktan sonra. Şimdi bu ilmeği şu aşağıya yürüteceğim. Yine tığımın yardımıyla. Bakın şişten çıkardım. Tığımı aldım. Geliyorum. Şöyle bir zincir çektim. Aşağıdaki ilmek yuvama battım 1. Sonra şöyle ara yere battım 2. Bakın yürütmüş oldum. En sonunda geldim. Sıradaki ilmeğin arasından geçireceğim. Evet, şu şişimden çıkan ilmeği, bunu önce şişe alalım. Bakın. En son bu ilmeğimin şöyle arasından geçirdim ve ilmeği şişe aldım. Şimdi 21 ilmek kalana kadar keseceğiz arkadaşlar. Toplamda 21 omuzlar, 21 ense kısmımızda ilmeğimiz, toplamda 63 ilmeğimiz vardı. Burada da aynı şekilde kesmeye devam edeceğiz. Fakat ense kısmımız olduğu için burayı bol ve tekli lastik kesim tekniğiyle yapacağız. Şimdi sıradaki ilmeğim ters. İpi kendime aldım. Ters olarak ördüm. Kestim 1. Sıradaki düz olarak ördüm. Kestim 2. Tersi ters ördüm. Kestim 3. Bu şekilde esnek, hiç sıkmadan bakın ilmeklerimi kesiyorum. 21 ilmek kalana kadar keselim arkadaşlar. Evet, 21 ilmeğimi kestim. Bakın şimdi bir ilmek sağ şişimde, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek sol şişimde kaldı. Şimdi yine lastik öreceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi bu 11. sıramız olacak. Şu ana kadar 10 sıra örmüştük ya. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi lastik örgüyle başlıyoruz.
11. sıramız. Yine ilk ilmeğimi düz kabul ettim. Yanındaki ilmeğim de düzdü. Yani 2 düz bir ile başlamış olduk lastiğimize. Sıra sonunda zaten 2 düzle bitiyor. Bakın. Geldim. Bakın sıra sonunda 2 ilmek düz. Bu bizim 11. sıramız oldu. Şimdi 3 sıra daha örelim. 14'e tamamlayalım. Sonra bunu da keselim. Evet, 14. sıramı da örgümün arkasından ördüm. Son 2 ilmeğim yine ters ilmek. Bakın kontrol edelim. Tersleri saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra. Şimdi diğer omuzu da birleştireceğiz. Tıpkı ilkinde yaptığımız gibi. Alıyorum örgümü. Düz taraflar içeri, ters taraflar dışarı bakacak şekilde. Bakın. Yan yana getirdim. Yine düz ilmeklerle beraber öreceğiz ve keseceğiz. Hemen başlayalım. Bir şişten bir diğer şişten batıp düz olarak ilk 2 ilmeğimi ördüm. Sonra sıradaki ilmekleri birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakileri ördüm. Arkadakini üzerinden geçirdim. Arkadaşlar bu şekilde örelim ve keselim. Evet, son ilmeğimi de ördüm ve kestim. Şimdi arkadaşlar şu ilmeği bir kez daha öreceğim. İpimi biraz uzun bırakarak kesiyorum ve yine tığımın yardımıyla. Bakın bu kez ön bedenin ipi de burada. Bunu da biraz kısaltalım. Şimdi önce bu 2 ipi düğümleyelim. Sonra örgümüzün içerisinde yine tığımızın yardımıyla birini bir taraftan, diğerini diğer taraftan gizleyelim. Birleştirme yapmış olduğumuz şu ilmek yerleri oldukça uygun, hiç belli olmuyor. Evet. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. İlmek aralarından yürüterek temizledim. Ve fazla olan ipimi kestim. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Sadece yan dikişlerimiz kaldı. Bakın omuzlarımız ne kadar güzel oldu. Yaka oyuntumuz ve bakın ensemiz şöyle aşağıda kalmış oldu. Şimdi düğmelerimizi dikeceğiz. Yan dikişlerimizi yapacağız ve bir güzelliği daha tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şu yan dikişleri nasıl yaptığımı bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi yan dikişlerimizi yapalım. Bakın ön bedeni başlarken ipimi uzun bırakmıştım. Bu ip benim için dikiş ipi olarak kullanacağım. Şimdi ne demiştik? 2 düz ilmek yan yana örmüştük. 2 ters ilmek de yine uçta yan yana örmüştük. Şimdi bakın buradaki 2 ters ilmeğin olduğu yerdeyiz. Şöyle hemen iç tarafa batıyorum. Geliyorum. Yine arka bedenin aynı hizasından önce birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bir sağdan
bir soldan bakın. Bir sağdan battım. Sonra geldim. Bir soldan battım. Tekrar bir sağdan. İlk ilmeklerin içerisinden giriyorum bakın. Sonra bir soldan. Bir sağdan. Bir soldan. Bakın çektiğimizde yine sanki bir düz, bir ters, bir düz gibi lastiğimiz devam ediyor. 2 düz, 2 ters olarak başlamış olmamızın sebebi bu arkadaşlar. Şimdi lastik çalışmam bitti. Bakın. Üst kısımda da aynı şekilde dikerek devam edebiliriz. Ya da sadece şu kenardaki, eğer benim gibi böyle dişleriniz varsa dişlerin arasından da dikebiliriz ama yine ilk ilmeği takip edelim. Bir sağdan, bir soldan birleştirerek ilerleyelim arkadaşlar. Hep aynı aralıktan gidiyoruz. Bakın hep aynı ilmeği takip ediyoruz. Bir sağdan ve bir soldan. Bu şekilde tam şu kol altı kısmına kadar gelelim. Arkadaşlar bakın üst kısma kadar geldim. Artık kol altı patımın olduğu yerde dikişimi bitireceğim. Karşılıklı hep aynı ilmekleri hiza alarak diktim. Bakın. Tam kol altına geldim. Kol altına geldikten sonra şöyle karşılıklı yine battım bir kez sağlam olsun diye. Şimdi örgümün içerisine ipimi gönderdim. Burada da düğümleyerek sabitliyorum. Bakın hem iç tarafta hem dışarıda ne kadar düzgün bir dikiş yapmış olduk. Ve birkaç kez iğnemi yürüttüm ve fazla olan ipimi kestim. Bakın arkadaşlar. Hem içeride hem de bakın düz tarafımızda nasıl düzgün bir dikiş elde ettik. Bakın düz ters düz, görüyor musunuz? Sanki dikiş yokmuş gibi çok düzgün bir şekilde diktik. Şimdi şu diğer tarafı dikeyim. Düğmelerimi dikeyim. Tam bir erkek yeli oldu. Şöyle güzel bir erkek düğmesi ayarlayayım. Bakayım elimdeki düğmelerden hangisi yakışır. Düğmelerimi de dikeyim. Şöyle sonra son halimizi bir görelim. Evet, düğmelerimizi de diktik arkadaşlar. Dediğim gibi böyle tam bir erkek yeleğiydi. Ona uygun lacivert böyle deri görünümlü düğmeler kullandım. Çok güzel bir çalışma oldu. Eniyle, boyuyla, kalıbıyla, şu kesim şekliyle, her şeyle dört dörtlük oldu. Pinterest'te modeli gören arkadaşlar varsa bir incelesinler. Şu kesimler, burgu çalışmaları çok hatalıydı. Biz basit tekniklerle beraber bu hataların tamamını sıfırladık ve çok düzgün bir çalışma elde etmiş olduk. Ön kısmımız böyle, arka bedenimiz de böyle. Bakın arkadaşlar, her şeyle harika oldu. Ensemiz düşük oldu. Bunu özellikle yaptık. Çocuğun ensesine dayansın istemedik. Ve kaç yaşa uygun? En çok sorulan, merak edilen soru. Arkadaşlar şu haliyle rahat 1, 2, belki 3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte. Fakat bunun 4, 5, 6 yaşa kadar büyütebilirsiniz. Çünkü enimiz çok müsait. Sadece bir dilim daha uzatarak bu yeleği 4, 5, 6 yaşa giyilebilir boyutta örebilirsiniz. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın enimiz şöyle tuttuğumda tam 32 santim enimiz var arkadaşlar. Yani gayet büyük ve uygun. Boyumuzda 33,5 santim.
Gayet güzel bir çalışma, gayet rahat bir çalışma. Sadece bir dilim uzatarak yaş aralığını büyütebilirsiniz. Ve çok az ip kullandık arkadaşlar. Bir yumaktan az fazla ip kullandık. Yani ikinci yumağı şu kol altında geçtim. İkinci yumaktan örmüş olduğumuz yer sadece bu kadarlık bir yer olmuş oldu. Ben çok beğendim. Çok güzel bir çalışma oldu. Yeni sezonun böyle hakkını verecek bir yelek çalışması olduğunu düşünüyorum. Şayet beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle yeleği ördükten sonra düşüncelerinizi, nasıl olduğunu, büyüklüğüyle ilgili ya da örerken nasıl rahat örüp örmediğinizi mutlaka paylaşmanızı sizden istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, bir anlatımın daha böylece sonuna gelmiş oldum. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle. Her birinize sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.